Arkadaşlar merhaba. Bir kahve sitesi için bir web sitesi tasarımı yaptım ve bu web sitesi tasarımını yaparken Next.js, Tailwind CSS, Swiper.js ve Aws kullandım. Şimdi birazdan demosunu göreceksiniz. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup like atarsan sevinirim. Sadece bu tarz içerikler değil, aynı zamanda full stack clone siteleri ve full stack yazılımlar da aynı şekilde kanalımda paylaşacağım. İstediğin herhangi bir proje varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne bırakabilirsin. Şimdi eğer hazırsan tanıtımımıza bakalım. Sonra da projemizi kodlamaya başlayalım. Şimdi projemizin tasarımına baktığımızda şöyle yukarıdan aşağı inelim. Şöyle bir genel olarak bakalım. Evet. Şimdi biz burada neler yaptık? Şöyle bir header'ımız var. Sayfamı yenilediğim zaman ilk seferde bunlar sırasıyla düşüyor. Bakın teker teker. Şurada kahve fincanımız sürekli dönüyor ve burada bizim bir slider'ımız var. Sonra aşağı doğru iniyorum. Bunlar tekrar düşüyor. Yukarı çıkıyorum. Gidiyor. Tekrar aşağı iniyorum. Bunlar bu şekilde geliyor. Bunları Auth'la yapıyoruz. Sonra tekrar aşağı geliyorum. Burada da yine aynı şekilde bir animasyonumuz ve yine yukarı ve aşağı geldiğim zaman şu şekilde gelen giden şeylerin olduğunu görüyoruz. Yine şurada da aynı şekilde bir animasyon ve bir background ve burada da müşteri yorumları için bir alanımızın olduğunu görüyoruz ve burası da aynı şekilde aşağı tarafta herhangi bir efektimiz yok. Sadece ne yaptık? Şöyle bir footer tasarımı yaptık. Kahve sitesi için güzel bir tasarım olabilir. Eğer hazırsanız şimdi yazmaya başlayalım. Evet, şimdi projemizi oluşturarak başlayalım. Hemen bir tane CMD ekranı açıyorum ve daha sonra ben D'de bir klasörde çalışacağım için D'ye girdim. Sonra D'de benim CD diyeceğim GitHub diye bir klasörüm var. Bunun için oluşturacağım ve sonra da şunu gelip kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Sonrasında projemin oluşması için bir isim istiyor benden. Coffee Pub diyeceğim ismine. Sonra TypeScript istiyor musun diyor. Evet istiyorum. ESLint onu da istiyorum. Tailwind de istiyorum. SRC Directory istemiyorum. AppRouter'ı istiyorum. Aslına bakarsanız AppRouter'a pek bir ihtiyacımız yok. Ama biz yine de bu şekilde çalışalım. Daha sonra import alliance istiyor musun? İstiyorum. Bu şekilde istiyorum diyorum ve benim için oluşturmaya başlıyor. Birazcık zaman alıyor. Bekliyorum. Evet, projem oluştu. Daha sonrasında CD Coffee Shop değil Coffee Pub'a giriyorum. Sonrasında diyeceğim ki kod nokta diyerek bunu Visual Studio Code'da projemi açacağım. Şöyle yan sayfada açtı. Şöyle geleyim. Evet. Şimdi şöyle sayfamı kendime göre konumlandırayım ve bakmaya başlayalım. Şimdi bizim burada bir app dosyamız var. Biz bir öncesinde projemizi ayağa kaldırıp şöyle bir bakalım. Diyeceğim ki npm run dev diyeyim öncesinde. Sonra projemi deploy ederken şöyle kodlarımıza bakalım. Şimdi bizim burada bir tane page dosyamız var. Burada bir tasarım var. Şimdi birazdan karşımıza gelecek olan tasarım aslında bu. Şöyle projemde açılsın bir yandan. Onun dışında bir layout'umuz var. Şöyle işte burada çeşitli bilgilerin olduğunu görüyoruz. Bir global CSS'imiz var. Şimdi ben buradaki bu page'i buradan sileceğim. Ben bunun içindekileri tabii ki kullanmayacağım. O yüzden şurayı şöyle silerek başlayayım. Şöyle sileyim. Daha sonra buna bir div diyeyim ve şöyle yazayım. Şu şekilde yazdığımda gördüğümüz gibi burada hala bir tasarım olduğunu görüyorum. Hemen ben buradaki şu tasarımları buradan temizleyerek devam edeceğim. Şimdi ben bu tasarımları temizledikten sonra burada diyeceğim ki HTML şöyle HTML daha sonra body virgül vardı pardon body daha sonra virgül root sonrasında şöyle bir tane parantez ve diyeceğim ki padding 0 diyerek sadece bir tane şimdilik böyle bir değer tanımlayacağım. Bunu tanımlamadığımız zaman zaman yani root vesaire bir şey tanımlamadığımız zaman zaman global CSS hatası verebiliyor. O yüzden dolayı ben burada bir şey tanımlıyorum yani root'u tanımlıyorum en azından. Şu an tasarımımıza baktığımızda hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Tamam güzel. Şimdi benim buraya ne yazarsam yazayım buraya bu şekilde geliyor. Bizim burada bir layout'umuz var dediğimiz gibi. Buradan bu çalışıyor. Şimdi ben sistemin daha bir kompakt yapıda olmasını istediğim için şu şekilde gelip tanımlayacağım.
Bu page'in içine, app'in içine geliyorum. Diyeceğim ki şöyle bir parantez açacağım ve site diyeceğim. Sonrasındaki buradaki page dosyasını buraya taşıyacağım ve move dedim. Evet istiyorum diyeceğim. Sonra projelerimi şöyle sayfalarımı kaydediyorum. Şunu bir dokunmayayım, don't save diyeyim. Sonra tekrar projemi gelip çalıştırayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık bu sitenin içinde çalışabilirim. Biz şu an için tek sayfalık bir proje oluşturacağız ama tabii ki başka sayfalarda olacak olursa en azından ana sayfamızı site diyerek bu şekilde belirleyebiliriz. Şimdi gelelim Tailwind dosyamızın ayarlarına. Şimdi Tailwind dosyamızda şu şekilde bir komponent var. Ben bunu istemiyorum. Ben Tailwind CSS'e kendim şöyle birkaç tane renk ayarladım öncesinde. Şunları yapıştırarak başlayacağım. Bu renkleri de kullanmak için burada şöyle BG class name, daha önce eğer hiç kullanmadıysanız BG primary diyerek şöyle BG primary diyerek mesela ne yapabiliyorsunuz? Bu renkleri kullanabiliyorsunuz. Renklerim kahvenin tonlarında olan renkler. Ne yapacağım? Böyle bir bu renklerle birlikte güzel bir tasarım çıkartmaya çalışacağım. Onun dışında fontlarımla ilgili bir ayar yapmak istiyorum. Yani fontlarımı eklemek istiyorum. Bunun için Google Fonts'a geliyorum. Google Fonts'ta kendim hangi fontları istiyorsam bunları seçiyorum. Benim birkaç tane aklımda font var. Onları kullanacağım. Hemen birlikte ekleyelim. Poppins diyeceğim. Ve Poppins'e tıklayıp Get Font diyeceğim. Sonra tekrar geliyorum. Diyeceğim ki Pacifico. Evet, şunu kullanacağım. Kafe logomda vesaire güzel duracağını düşünüyorum. O yüzden dolayı bunu kullanacağım. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane daha font istiyorum. Diyeceğim ki Siri. Şöyle iki tane font var. Açıkçası şunu kullanırım büyük bir ihtimal. Diğerini kullanmam gibi geliyor. Ama yine yedekte bir tane daha font dursun. Şunu da şöyle ekleyelim. Tamam. Sonra gelelim buraya. Şimdi burada bizim Get Embed Code diye bir seçeneğimiz var. Buraya tıklıyoruz ve buradaki şu import seçeneğindeki şu alanı gelip kopyalıyorum. Ve benim global CSS dosyamın en üstüne yapıştıracağım. Şöyle, evet. Bunları şu şekilde yapıştırdım. Daha sonra bir de noktalı virgül ekleyerek bunu burada bitireceğim. Şimdi gelelim bunu Tailwind'de ayarlamaya. Bunun için Tailwind'de Font Family diye bir kütüphane var. Ben şimdi Tailwind kodlarını görebilmek için şöyle bir eklenti kullanıyorum. Şunu kullanıyorum ve React kodlarını hızlı bir şekilde yazmak için bir de şu snippet'i kullanıyorum. Eğer sizde yüklü değilse bu snippetleri yükleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bunları yazmaya. Hemen şöyle yazalım. Diyelim ki Font Family bu eklentiden dolayı geliyor. Sizde gelmeyebilir eğer eklenti yüklü değilse. Şu şekilde yazıyorum. Sonra diyeceğim ki Poppins benim ilk şeyimin ismi, şu şekilde yazalım ve diyelim ki şuradan birazcık kopya çekebiliriz. Şöyle bakalım nasıl kullanılmış Poppins ve virgül, daha sonra neyi kullanmak istiyorum? Sans serif, bunu kullanmak istiyorum. Şu şekilde yazıyorum. Sonra ikinci şeyimize geçelim. Şurada Pacifico var sanırım yukarılarda, şöyle bir bakalım. Evet, şunlar var mesela. Şunlara hemen başlayalım. Şimdi ben şunların isimlerini pek fazla hafızamda tutamam belki ama Pacifico'yu biliyorum. O yüzden bunu yazacağım. Pacifico şöyle. Daha sonra şuna da sek şöyle ya da kopyalayalım. Bir tane daha kopyalayayım. Buna diyeyim ki second 2, buna da second 3 diyeyim. Ve yani burada aslında yazmış olduğum şeyler benim Tailwind'de kullanacağım şeyler. Burada da tanımlamalarını yapıyorum. Şimdi ben Pacifico'nun şeyini kopyalayacağım. Neymiş o? Pacifico ve cursive. Şunu şu şekilde alıyorum. Sonra tekrar geldim. Second bölümünü ayarlayalım. Second için şunu seçeyim mesela. Cursive. Tamam. Sonra tekrar geliyorum. Şunu söyleyeceğim. Bunu söyledik. Bir de şu var. Sistem UI ile olan. Bunu da şöyle ekleyeceğim. Evet. Şu ana kadar tamam.
Şimdi gelelim Page sayfamızda bunları bir kullanmayı deneyelim. Hemen şu kendini çok fazla belli edecek olan Font Pacifico'yu seçiyorum. Şöyle bakıyorum. Gördüğümüz gibi el yazısı şeklinde geliyor. Eğer ki buradaki şu Global CSS'deki bunu eklemezseniz bunlar çalışmayacaktır. Yani ben sileyim mesela bunu. Evet, yine var gibi gözüküyor ama değil. Tam olarak çalışması için fontun bunları ekliyoruz. Onun dışında siz fontun diğer özelliklerini kendinize göre buradan 300'ünü, 500'ünü, 700'ünü değiştirerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu an için kullanacağım şeyler bu şekilde. Sonra gelelim başka ne ekleyeceğim. Tailwind dosyama şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Ben genel olarak container kullanacağım. O yüzden dolayı buraya bir container ekleyeceğim. Diyeceğim ki container'ım benim her zaman ortalı olsun, true. Daha sonra bir padding'im olsun ve default olarak şöyle büyük harflerle yazacağım. Default olarak diyeceğim ki bir RAM. Bu da ortalama 24 pikseldi sanırım ya da öyle bir şey. Bunu kullanacağım. SM'de aynı şekilde bu şey 3 RAM diyelim. İşte 3 katı. Sonra tekrar aynı şekilde diğer ayarları da bu duruma göre yapabiliriz ama şu an için bence yeterli. Tamam. Onun dışında şöyle tekrar yapımıza bir bakalım. Şimdi bizim normalde burada bir page'imiz var gördüğümüz gibi. Burada da bir layout'umuz var. Layout'umuzda çok fazla işimiz olmayacak. Page'imizin içine sayfalarımızı oluşturacağız. Hemen buraya sağ tıklıyorum. Bir tane new folder diyerek components diye oluşturacağım. Neden components diye oluşturacağım? Tailwind CSS dosyası benim zaten bu klasörümü takip ediyor. O yüzden dolayı bu şekilde oluşturacağım. Components'in içine bir tane yeni bir dosya daha oluşturayım. İsmi navbar olsun. Bu navbarın içine şu yapıyı pek sevmiyorum. Şöyle yapacağım o yüzden. Bir tane de hero ekliyorum. Hero'yu daha sonra doldururum. Navbarın içine tekrar geliyorum. Bir tane navbar.tsx ve daha sonra bir tane de navbar item.tsx diye bir dosya daha oluşturuyorum. Şunları şimdi hepsini şöyle bir kapatayım. Navbarıma tekrar geleyim. Şöyle bir rfc diyeyim. Şu şekilde eklesin. Tekrar bunu da aynı şekilde rfc diyeyim. Bunu da bu şekilde eklesin. Tamam. Şimdi ben navbar'ı çağıracağım burada. Navbar'ın içindeki menülerimi vesaire de navbar item'da tanımlayacağım. Page sayfama geldim. Daha sonra şuradaki şu divim durabilir. Belki durmayabilir. Değiştirebiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Şöyle aç kapat yapalım. Belki çok etkilemez gerçi ama şöyle diyelim ki ilk başta nav bar diyelim. Şöyle ekleyelim. Hatta bunu birazcık da şöyle şey yapalım. Kodumuz daha kısa olsun. Şöyle olsun. Şöyle tekrar gelip sayfamın tasarımına bakayım. Nav bar yazıyor. Çünkü benim nav barımda şu an bu yazıyor. Güzel. Şimdi nav barımın tasarımını yaparak devam edeceğim. Şimdi navbarım tasarımını yaparken ben açıkçası birkaç tane bir şey const hazırladım. Şunları şöyle direkt kopyalayacağım. Bunları uzun uzun yazmayayım. Şimdi tekrar const menü id işte name'inde home olacak, name'inde service olacak, name'inde about olacak. Bu şekilde bir yapım olacak. Onun dışında başka ne yapacağım? Şuraya const diyelim ve navbar sonrasında 2 nokta react nokta fc diyelim. Gerçi bunu değiştirmesek de bir sıkıntı yok ama genel olarak sayfamın tasarımında bu şekilde kullanacağım ve burası da bu şekilde kalsın. Güzel. Şimdi navbarımızın tasarımına başlayalım. Hemen şöyle geleyim. Burada diyeceğim ki ben şöyle bir class name diyelim. Bir bg diyeceğim ve diyeceğim ki gradient to re diyeceğim. Şunu da şöyle küçülteyim. Gradient to re from benim ikinci rengime gitsin diyeceğim ve to secondary %75'i şeklinde olsun ve shadow lg olsun diyeceğim. Şöyle bir yapımız oldu. Bu renkten bu renge doğru bir gidişatımız var. Evet. Sonra şöyle tekrar gelelim. Başka benim normalde text light diye bir tane rengim var. Bu light'li rengi benim normalde nereden geliyor? Benim burada Tailwind dosyamda tanımlamış olduğum light rengi. Evet, bunu burada kullanacağım. Şöyle beyaz tonda bir rengimiz geldi.
Sonra ben bunun içine bir tane container oluşturarak devam edeceğim. Div class name. Tamam. Sonra diyelim ki container py3 diyerek bu alanı genişletelim. Navbar'ı şöyle içinde bırakayım. Tamam. Tam da ortalı vesaire durdu. Şimdi tekrar geliyorum. Şurada tekrar gelip diyelim ki div, yani bu şeyin içinde şunu kaldırayım, aslında çok kafa karıştırmasın. Şöyle tekrar küçülteyim. Diyelim ki div, ben burada bir flex yapı istiyorum. Sonra itemler ortalı olsun. Justify between olsun diyeceğim. Sonra tekrar geliyorum. Bunun içine bir tane div oluşturacağım ve burada diyeceğim ki div class name. Şimdi ben bu ilk olarak buraya aslında bir logo ekleyeceğim ve logonun yanına da coffee pub yazacağım. Şöyle birleşik yazalım. O yüzden dolayı ilk yapacağım şey bunun aslında benim ne olacak? Fontumun Pacifico olduğunu söylemek olacak. Şu şekilde geldi. Şimdi benim birazcık resim eklemem gerekiyor. Hemen resimlerimi projemden ayarlayayım. Devam edeyim. Şöyle resimlerimin olduğu bir dizim buldum. Şöyle ben birazcık fazladan resim ayarladım. Şöyle images klasörünü public klasörünün içine atıyorum. Şimdi resimlerime şu şekilde bakayım. Şöyle logolarım var, birkaç tane farklı renk. Sonra şöyle birkaç tane kahve fincanım var. Şu şekilde bazı resimlerim var. Evet, şimdi bunları kullanarak ne yapacağım? Projemi geliştireceğim. İlk başta şuraya bir logomu ekleyerek başlayalım. Hemen şuraya diyeceğim ki image. Sonrasında image'i kullanırken de şeyi ekleyeceğim ama next image kullanacağım. Yani herhalde yukarı ekledi ya şey yaparken image next image bunu kullanacağım. Çünkü zaten next JS ile madem proje geliştiriyoruz, o zaman onu kullanalım. Sonrasında src diyeceğim ve resmimin yolunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki images klasörü normalde public klasörün içinde images, ama biz public klasörün ismini yazmamıza gerek yok. Zaten ne yapıyor? Direkt bize bu şekilde buluyor. Ve bunun içindeki logo bir nokta png kullanayım. Şimdi ben bunu bu şekilde kullandığım zaman bana sıkıntı yaratıyor. Diyor ki arkadaşım diyor, sen madem bunu kullanacaksın alt vermen gerekiyor diyor. Ama altı şu an tabi demiyor, daha sonra diyecek. Özellikle Chrome'da sürekli hata olarak yazıyor. Aslında kodumuz çalışıyor ama sürekli hata olarak yazıyor. O yüzden biz verelim. Şu an bunu görmek için bir width vermen gerekiyor diyor. Onun dışında bunu görmek için bir de height vermen gerekiyor diyor. Şunu şu şekilde yazıyorum. Evet, böyle geldi. Şimdi gelelim buranın tasarımını yapmaya. Şimdi şuradan şöyle bir enter atayım. Şuradan bir enter atayım ve şuradan da atayım. Şöyle düzelteyim, pardon. Evet, şuradan bir enter atayım ve yazmaya başlayayım. Olmadı hiç istediğim gibi. Tamam. Şuradan enter atıp diyeyim. Diyeyim ki fontu bold olsun buranın. Sonrasında başka ne diyebilirim? Text'in x large olsun. Ama LG'de text 3x large olsun. Ve onu MD'de de şey olsun, işte text 2x large olsun diyelim. Sonra başka itemler ortalı olsun. Daha sonra Justify'da da ortalı olsun. Bir de yan yana olun siz diyelim. Ve boşluk içinde gap 2 diyelim. Şu şekilde oldu. Rengi pek uyumlu olmadı. 3 sanırım beyazdı. Şu şekilde kullanalım. Burası tamam. Onun dışında bunun yan tarafına yeni bir alan ekleyeceğim. Şöyle büyüteyim. Büyüttüğüm zaman bu şekilde güzel. Küçüldüğü zaman da böyle. Şimdi bunun yan tarafına hemen bir tane yeni bir alan ekleyerek devam edeceğim. Şöyle bakalım. Div flex, tamam. Şunun yanına şöyle tekrar bir div gelip şöyle bir şey yazarsam nereye geliyor? Altına geliyor. Şunu silelim. Tekrar bakayım. Şu fontu şuradan kapatayım. Buraya tekrar gelip burada flex yapımız var sonuçta. Burada direkt yanına gelmesi lazım. Evet. O zaman buraya yazacağız. Şimdi burada diyeceğim ki
menümü oluşturacağım. Ben zaten yukarıda menümün elemanlarını verdim. O yüzden dolayı şöyle diyeceğim. Öncesinde sen menüm küçükken benim gözüksün istemiyorum ben. Ama ekranım LG olduğunda flex olsun istiyorum. Aynı zamanda bunların ben ortalı bir şekilde gelmesini istiyorum. Daha sonra boşluklar için, aralarındaki boşluklar için gap 3 diyebilirim ve justify between diyebilirim. Şu anlık aklıma gelenler bunlar ve zaten yeterli olacağını da düşünüyorum. Şöyle tekrar gelip bakalım. Tamam. Şimdi ben burada ne yapacağım? Yukarıdaki şunları döndüreceğim. Bunları döndürmek için de bir tane map kullanacağım. Şöyle gelip yazalım. Diyelim ki menü nokta map, daha sonra senin ismin artık menü olsun. Tabi burada iki parantez var, senin ismin menü olsun. Şuradan şu şekilde yazarak tasarımı ben bunun içinde döndürebiliyorum. Döndüremiyorum. Neden döndüremiyorum? Döndürürken burada bir tane div söylemem lazım ya da bir şey söylemem lazım. HTML ile ilgili bir şey söylemem lazım. Şöyle yazalım. Evet. Şöyle şu an mobilde olduğumuz için görmüyoruz ama LG'de baktığımızda şöyle gördüğümüz gibi yan yana olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bunun için şöyle yapacağım. Buraya bir tane nav item tanımıştım. Nav bar item tanımlamıştım. Ben bunun içinde bu tasarımı yapmak istiyorum. Yani ben elemanlarımın değerlerini burada vereceğim ve bunları döndüreceğim. Hemen geleceğim, burada diyeceğim ki interface navbar item props süslü parantez, benim bir name alanım olsun, dışarıdan alacağım ve bir de link alanım olsun, dışarıdan alacağım diyelim. Ve bunun da türünün string olduğunu söyleyelim. Sonra buraya diyelim ki const navbar item 2 nokta react nokta fc, daha sonra şöyle navbar item props eşittir ve şu şekilde ve şuraya da süslü parantezlerle yukarıdaki değerlerimi söylüyorum. Tamam. Şimdi gelelim bu değerlerimizi burada döndürmeye. Burada bu div yerine geliyorum, burada diyorum ki navbar item diyorum ve boşluk kontrol space'li link bölümüne diyeceğim ki işte benim normalde menü linkini döndürüyorum. O yüzden dolayı şöyle bir şey diyeceğim ki menünün içindeki link. Sonra tekrar kontrol space, name içinde şöyle sayfamı küçülteyim. Hatta enter atalım. Evet, şöyle. Yine aynı şekilde diyeceğim ki menünün neyini döndürüyorum? Menünün name'ini döndürüyorum ve bir de yine hata almamak için, normalde aslında hatalar yine aynı şekilde Google Chrome'da vesaire yazıyor ya da deploy ederken sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden key'imizi de ekleyelim ve buna da menünün id'si diyerek yazalım. Evet, şöyle sayfamı şöyle büyüteyim. Navbar item şeklinde geldi. Şimdi gelelim navbar item'ımızın tasarımını yapalım hemen. Diyeceğim ki şimdi biz normalde name ve link alanı kullanacağız. Bunlar için ne yapabiliriz? Nasıl mantıklı olur? Şöyle yapalım. Ben buraya bir tane ul ekleyeyim. Şöyle olsun. Daha sonra bu ulun içine de tekrar geleyim. Linkler ekleyeyim. Li'ler ekleyeyim. Bunları döndürelim. Tasarımda bir bozulma var mı? Var. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ben burada bu li'lere şöyle sayfamı büyüteyim daha rahat gözükmesi için. Li'lerin class'larına inline block dersem bunlar yan yana gelecektir. Tamam. Sonra text'ine xlash diyeceğim. Bunların aralarına boşluk vesaire vereceğim ama öncesinde bir py4 diyeyim. Bir de px4 diyeyim. Text'ten light diyeyim. Şu şekilde tanımlayalım bakalım. Left değil, light. Şöyle bir bakalım.
Evet, şöyle bir yapı oldu. Sonra başka ne ekleyebilirim? Üzerlerine bir hover efekti ekleyebilirim. Diyelim ki hover text slate 400 olsun. Yumuşak bir geçiş olsun istiyorum. Transition ekleyeceğim. Ve daha da yavaşlatmak için bir de duration 200'de bir animasyon gibi geçiş işlemi yapacağım. Evet, şu şekilde yazdık. Text x large dedik. Boyut iyi gibi ya da şey de diyebiliriz. Gerçi küçülttüğümüz zaman gizleniyor. Duruma göre bakarız. Tamam, burayı da bu şekilde hallettik. Şimdi bunun dışında başka neye ihtiyacım var? Ben bir de bunun yan tarafına bir tane de ikon eklemek istiyorum. İkon eklemek için de bir tane kütüphane yükleyeceğim. Diyeceğim ki React Icons GitHub. Şöyle şuna tıklayayım. Bunu yüklemek için şöyle bir şey varmış. Projemi durdurayım. Yes diyeyim. Şöyle evet yazayım ve yükleme işlemini başlatayım. Evet, yükleme işlemi başladı. npm run dedim ve projemi tekrar ayağa kaldırıyorum. Şimdi ben burada bir tane ikon kullanacağım. Daha doğrusu bir buton yapacağım. İşte order diye bir buton yapacağım. Bunu da ben aynı şekilde bir komponente buraya söyleyeyim. Şimdi benim birden fazla buton olabilir. O yüzden ben buraya buton diye bir bölüm oluşturacağım ve buraya da diyeceğim ki order button diyeceğim. Order button nokta tsx diyerek oluşturacağım. rfc diyeceğim. Şöyle. Şimdi burada bunun tasarımını yapacağım. Şimdi benim bu butonumda ne gibi şeyler olabilir? Ben burada bir ikon kullanacağımı söyledim. O yüzden dolayı interface ilk başta order şöyle yapalım. Order buton props şöyle diyeceğim ki bir ikon olacak bunun. O yüzden dolayı buna ikon tip diyeceğim. Sonra on click eventi olabilir. Tabi biz kullanmayacağız ama biz sanki bizden sonra başkası kullanacakmış gibi ekleyelim ve buna da diyelim ki void. Daha sonra bir label'ımız olacak. Butonun üzerinde ben bir de yanına yazı da yazdırmak istiyorum. Sadece ikon olmayacak. O yüzden dolayı label yanına da string yazacağım. Evet, order yazacak ve yanında bir kahve resmi olmasını istiyorum. O yüzden dolayı. Sonra tekrar geleceğim buraya, diyeceğim ki const. Sonra order buton 2 nokta react nokta fc sonra ben burada props'larımı ekleyeceğim. Eşittir. Şöyle. Control space neden gelmedi? Ha, süslü parantez control space virgül control space virgül control space. Bunları bu şekilde yazdım. Şimdi gelelim burada bunları göstermeye. Ama görmek için de bir yandan da biz bunu navbarımıza da aslında ekleyelim. Şimdi navbarıma geldim. Burada diyeceğim ki order buton Ctrl Space bastığımda benden bir ikon istiyor. Bunun için şöyle diyeceğim ki coffee diye bir ikon varmış. Bunu kullanacağım. Ve tekrar boşluk. Label'ına diyeceğim ki order başka bir şey eklememe gerek yok sanırım. Evet, şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Evet, projemi durdurmuştum ya, bir F5 yapmam gerekiyor gelmesi için. Şöyle bakalım. Evet, order butonumuz şuraya şu şekilde geldi. Tabii şu an için bir tasarım vesaire bir şey yapmadığımız için gözükmedi. Şimdi bir de ben şunu istiyorum. Şimdi burası Hide'ında ben bunun gözükmesini istiyorum. O yüzden ben bunu bir alttaki div'e ekleyeceğim. Bir sıkıntı olmayacaktır ve hatta şöyle bu tarafa kayacaktır. Burası ortal olacaktır ve daha güzel bir tasarım olacaktır. Güzel. Şimdi order mobildeyken de bir sıkıntısı olmadan çalışacak. Zaten o şekilde istiyordum. Tamam. Şimdi gelelim bunun tasarımına. Ben buranın bir buton olduğunu söyleyeceğim. Ve diyeceğim ki şurada bir label, yani benim yazmış olduğum değer order'mış. Bu gözükecek. Sonra ben bu ikonu şu şekilde kullanmayı sevmiyorum. Şöyle yazacağım o yüzden. İkon diyeceğim.
Tekrar bundan bir tane daha gelip kopyalayayım. Şöyle ve yanına diyelim ki ikon. Evet, bunlar bu şekilde geldi. Şimdi gelelim buna bir class name ekleyerek tasarımını yapmaya. Diyeceğim ki bg brand dark gap 4 diyelim, boşluk verelim. İkisi arasındaki boşluk için, yan yana olmadıkları için şu an bir şey gelmedi. Yan yana getirmek için bunları flex diyelim. Daha sonra shadow lg diyelim, küçük bir gölge, px6 p4 diyelim. Evet, ne oldu ne bitti, şu şekilde oldu. Tamam, güzel. Şunu birazcık yuvarlayalım biz, rounded full desek nasıl olur? Tamam, güzel durdu. Flex dedik zaten. Item center diyeyim. Uppercase desem yazı büyük olsa nasıl durur? Tamam, büyük olsun. Yazı fontu söyleyelim buna. Second 2 nasıldı? Olabilir. Second 3 nasıldı? 2 güzeldir. Tamam, böyle kalsın. Güzel gibi. Tamam. Sadece bir de buna bir buton olduğunu belirtmek için bir hover ekleyelim ve diyelim ki scale'in senin 105 olsun. Birazcık sen büyü. Yavaş bir şekilde büyü ve yumuşak bir şekilde büyü diyelim. Translation yazabilirsem. Tamam. Şöyle bakalım. Güzel. Tamam. Rengini vesaire değiştirebiliriz aslında ama yani üstüne geldiğimiz zaman bence gerek yok. Tamam. Navbarımız şu an hazır. Bu şekilde hazır neredeyse. Şimdi navbar item'ı yazmışız ama eklememişiz. İçine herhangi bir şey yapmamışız. Hemen burayı düzeltelim. Navbar item'ın tasarımı vesaire okey. Ama içinde hala navbar item yazıyor. Ve işte linki vesaire yazmıyor. Burayı yarım bırakmışım. Hemen burayı bir düzelteyim. Şöyle tekrar geldim. Şöyle bir süslü parantez. Tekrar bir süslü parantez. Burada diyeceğim ki name. Şöyle bakalım. Tamam. Güzel. Geldi hepsi. Burada yazmış olduğumuz linki de aslında burada kullanabiliriz. Nerede kullanabiliriz? Bunlar şimdi burası li. Özellikle li olarak söyledim. Şöyle yapabiliriz. Li'lere de aslında link verebiliriz. Ya da direkt yazının kendisine de link verebiliriz. Aslında ikisi de olabilir. Biz hadi şuradan verelim. Link diyelim. Next linki kullanacağım ve buraya bir href girmek zorundayım zaten ve yukarıda yazmış olduğum linkimi buraya gireceğim. Sonra tekrar geliyorum, bu linkle burayı sarmanlıyorum ve bu işlem tamam. Artık linklerimde, gerçi ben bütün linklere kare işareti vermiştim ama sorun yok. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Buraya kadar tamam. Onun dışında ben bir tane daha kütüphane yüklemek istiyorum ve bunların girişlerine bir efekt vermek istiyorum. Yükleyeceğim şeyin ismi AOS. AOS React yazalım şu şekilde. Şöyle basalım. Evet, şunu kurarak başlayayım. Şöyle projemi geldim, durdurdum, yes dedim. Sonra şöyle bastım. Kurulumu bekliyorum. Kurulum bittikten sonra ben tüm sayfayı etkileyecek bir şey olacağı için, o yüzden dolayı ben bunu page sayfasında yapmak daha mantıklı olacak. Şu page sayfama geleceğim. Burada bir tanımlama yapacağım. Bunun hazır bir şekilde burada kod örneklerinde vesaire bir yerlerde vardı. Şöyle Google'da, burası değil. Geri geleyim. Bakalım. Ya da kendimiz yazacağız. AOS şöyle bakayım. Evet, şu şekilde bir örneği vesaire var. Tabi buradaki JavaScript örneği ama biz bunu kendimize göre ayarlayacağız. Bu üst tarafa şöyle, return'den üst tarafa şöyle müsait bir yere geleyim. Kullanacağım şey use effect olacak. Use effect'i kullanabilmem için benim bir de buraya use silent yazmam gerekiyor. Çünkü biz app router yükledik, o yüzden dolayı buraya use silent'ı ekliyorum. Sonra geliyorum, burada bunu bu şekilde söylüyorum ve şuradaki şu AOS initimi buraya alıyorum. Offset, delay, buradaki değerler hızıyla ilgili değerler. Onun dışında işte şu yumuşak bir geçiş olması lazım. Delay süresi gibi süreler var. Bunları birazcık kurcalayarak kullanabilirsiniz. Daha sonra şunu şu şekilde söyleyerek bunu tekrar yazıyorum. Şimdi use effect
Bir hata olmadan çalışması lazım. npm run dev diyelim. Bakalım var mı bir sıkıntımız, bir derdimiz, görelim. Sayfama şu an için F5 diyorum. Tamam. Şimdi tabii ki herhangi bir yere efekt vermedik. Efekt vererek devam edeceğiz. Auth'un bir de şeyi var. Kütüphanesi var. Bakalım burada vermiş mi? Bakıyorum. Göremedim. Ben daha önceki kullanmış olduğum bir projeden şu şekilde kopyalayacağım. Şunun ikisini ekliyoruz. Ya da burada direkt auth yazıp Ctrl Space'e bassak da gelecekti ama CSS'i gelmezdi büyük bir ihtimal. Tamam. Şu an için bir sıkıntı yok, çalışıyor. Şimdi gelelim efekt kısmına. Şimdi ben şunu istiyorum. Benim bu barımdaki şeyler yavaş yavaş dökülsün ya da duruma göre işte gelsin, dökülsün, bir şeyler olsun istiyorum. Bunun için bulduğum klasa ya da bunun üçünün aynı anda, dördünün aynı anda gelsin istiyorum. Şöyle navbarıma geleyim. Bunların olduğu alanı bulayım. Neresi burası? Şurası. Şimdi ben bunları yine aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Uzun uzun yazmayacağım. Siz mecburen yazacaksınız. Şöyle geleyim, kopyalayayım. Şöyle özellikler var. Ben bu özellikleri kısaca anlatayım size. Diyor ki fade down. Burada benim ya kullanacağım animasyon türü diyor. Down kullanabilirim aslında. Sıkıntı yok. Hatta kullandım, şöyle bakalım. Gördüğümüz gibi yukarıdan aşağı geliyor. Şimdi bu true muydu, false muydu? Sanırım burası false oluncaydı. Şu an sayfam kısa, tabii ki pek belli olmuyor. Biz bunu true'da bırakalım. Şimdi normalde burası false'sa sayfamı her yukarı geri getirdiğimde efektim sürekli yeniliyor. Ama true ise bir defa çalışıyor. Bu yüzden dolayı buna true değerini verdim. Header'da en azından bir defa çalışsın. Çünkü menülerimin sürekli oynamasını gerektiren bir durum yok. Bunu bu şekilde söyledim. Zaten efektler hepsi aynı. Yani sadece biz zaten kurulumu vesaire yaptık. Çalışıyorsa artık bizim için pek bir önemli bir şey yoktur. Biz artık ne yapacağız? Bunları bir yerlere vererek kullanacağız. Peki gelip bunu buraya versem bir sıkıntı olur mu? Şöyle bakalım. Burada çalışmıyor. O yüzden burada bunu da bir div'e vesaire vermem gerekiyor. Versem mi, vermesem mi? Çok emin değilim. Ama logoya bence muhakkak verelim. Şöyle logonun olduğu yere gelip bakayım. Yine şuraya aynı şekilde geleyim. Şundan yapıştırayım. Tamam. Şöyle sayfamı yenileyeyim. Şu şekilde ikisi de aynı anda geliyor. Aynı anda gelmesin. Birazcık yumuşak, yani yumuşak değil de birazcık sıralı gelsin. Şöyle tekrar basalım. İlk bu gelsin. Ardından bu gelsin. Hatta bunu da getirelim madem öyle. Şöyle tekrar gelip bakıyorum. Order buton. Bu order butonun direkt içine aslında ekleyebiliriz. Buraya versem şunu ve buna 500 desem ne olur acaba? Oluyormuş. Ama order butonu birden fazla yerde kullanırsam o 500'lük efekt de aynı şekilde gelecektir. Sıkıntı yok benim açımdan şu an için. Zaten tek sayfalık bir tasarım yapıyorum. Ya da diğer tarafa bir div tanımlayıp divin içinde yine aynı şekilde bunu da söyleyebiliriz. Hiç şey yapmayalım, olmazsa karıştırmayalım burayı. Böyle gelsin. Tekrar geleyim, burada navbarımıza şöyle bir div ekleyeyim. Ve bu divin içine şunları ekleyeyim. Ve şöyle geleyim, bunu ekleyeyim. Buna en son kaç dedik? 400 dedik. Buna da o zaman 500 diyeceğim. Şöyle. Bunlar yukarıdan aşağı sırayla inecek. Evet. Header'ımın tasarımı şu an için bu kadar. Şimdi artık diğer sayfalara yavaş yavaş geçelim. Şimdi gelelim diğer bölümümüze. Ben buraya bir slider gibi bir alan eklemek istiyorum. Aslına bakarsan slider olarak eklemeyi düşünüyorum. Şimdi ben buradaki hero diye bir alanım var. Ben buraya diyeceğim ki ilk hero nokta tsx diyeceğim ve bir de tekrar geleceğim. Hero item nokta tsx diyeceğim. Şimdi ben bu alanlarda Hero'da tasarım yapacağım. Yine aynı şekilde navbar'daki gibi itemlerim olacak ve bunları burada döndüreceğim. Şimdi Hero'ya aynı şekilde geleyim. Diyeyim ki rfce diyeyim, şu şekilde şunu şöyle yazalım. Sonra ben şöyle birkaç tane bir şey hazırladım. Bunları direkt gelip kopyalayacağım. Uzun uzun burada yazmakla uğraşmayacağım. ChatGPT'ye ya da benim kaynak kodlarımdan ulaşarak siz de aynı şekilde yazdırabilirsiniz. Değerlerim bunlar olacak ve benim buradaki
Bu images'larım da bunlara göre ayarlı. Bunları kullanacağım. Güzel. Şimdi şöyle göstereyim bir kez. Daha sonra burayı küçülteceğim. Tamam. Sonra şunu şöyle küçülttüm. Sonra burada tasarımı yapmaya başlayacağım. Ama tasarımı yapmadan önce şunları önce hepsini bir kapatayım. Ben bunu page sayfasına bir ekleyeyim. Ne yapıyorum, ne ediyorum bir yandan da görelim. Şöyle hero şöyle yazalım. Evet, hero geldi şu an için. Gelelim bu hero'muzun içine. Şimdi ben burada bir şey kullanmak istiyorum. Arka alan belirlemek istiyorum ve slider alanı yapmak istiyorum. Evet, slider ekleyeceğim daha doğrusu. Swiper JS kullanacağım bunun için. Şöyle tekrar gelelim. Diyelim ki div class name minimum yüksekliği işte ben 550 piksel diyeceğim. Şu şekilde MD'de minimum yüksekliği 600 piksel diyelim. Sonra diyeceğim ki BG Brand Dark diye bir rengim vardı benim. Bunu kullanacağım. Flex olsun. Sonrasında diyelim ki bunları yanlış yere yazdım. Şunları şuradan keseyim. Şuraya yazayım. Tamam. Şuradan bir enter atayım. Daha sonra diyeyim ki Justify Center olsun. Ortalı olsun bunlar. İşte itemler ortalı olsun. Textimizde light olsun diyeceğim. Tamam. Şu şekilde bir yapımız geldi. Şimdi ben burada bir Swiper JS kullanmayı düşünüyorum. Bunun dışında React React Slider'dı sanırım. Onu da kullanabilirsiniz. Ben Swiper JS kullanacağım. Tercih meselesi. Siz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben buraya bir de diyeceğim ki tekrar şöyle enter atayım. Div class name burası container yapısında olsun diyeceğim. Evet, hero'yu da şöyle atayım içine. Evet, container yapısında boşluklarıyla birlikte geldi. Güzel. Şimdi ben ilk başta Swiper JS'mi ekleyerek başlayacağım. Şöyle swiperjs.com'a geldim. Buradan doküment şu dokümentten bir tane açalım ve şuradan da demo'ya tıklayalım. Demo'dan ben dinamiği kullanacağım. Şunu kullanacağım ve buradan da şu React'a basacağım. Dokümantasyondan nasıl kuracağımızla ilgili şu şekilde bir şey var. Bunu aynı şekilde geliyorum. Projemi durdurup yes diyorum ve kurmak için şunu yazıyorum. Kurulum tamamlandı. Projemi tekrar yeniden ayağa kaldırayım. Sonrasında kullanım için diyor ki şu kütüphaneleri eklemen gerekiyor arkadaşım diyor. Şunu ekleyelim hero'ya. Sonra diyelim ki şunları ekleyelim. Sonra bakalım pagination varmış. Şunu ekleyelim ve şunlar da bunun ayarları. Evet, şöyle şuraya kadar hatta tamamını alayım. Sonra burayı değiştiririz. Şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Çalıştı mı? Projemi şöyle bir yeniliyorum. Evet, şöyle bir sayfam oldu. Kaydıramıyorum. Kaydırıyorum. Buradan kaydırıyorum. Şimdi biz burayı geliştireceğiz. Güzelleştireceğiz. Bir problem kalmayacak. Şimdi şöyle yapalım. Ben bu slaytlardan bir tanesinde yani şu slaytlardan bir tanesini şöyle bırakayım. Ve bunun içinde benim yukarıda yazmış olduğum neyi döndüreceğim? Şuradaki hero items'i döndüreceğim. Ve hero items'in içinde de aynı zamanda yani bu hero items'i döndüreceğim ama bu değerleri de aynı zamanda hero item diye bir yerde şey yapacağım. Kullanacağım. Şöyle yapalım. Diyelim ki şöyle bir süslü parantez açıyorum. Hero items nokta map daha sonra diyeceğim ki şöyle item virgül index diyeceğim. Sonra şöyle yazacağım ve bir parantez açacağım. Ve bu parantezin içine de benim bu tasarımımı bu şekilde gelip söyleyeceğim.
Evet. Şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Ne ile ilgili bir hata aldık? Div ile ilgili bir hata aldığımı söylüyor bana. Div kullanmadığım için mi sıkıntı olmuş? Şöyle bakalım. Swiper slide. Evet şöyle yapalım. Şunun içine bir tane div ekleyelim bakalım. Düzelecek mi? Emin olalım. Olmadı. Peki bunun başına bir tane div eklersem ne olur? Olur mu? Evet yine olmadı. Nerede diyor? Hero'nun diyor tsx diyor. Tam olarak yerini söylemedi. Bakalım şöyle bir swiper div container. Şu mu işi bozuyor? Şöyle bir bakalım. Bir şeyler yazayım. He, evet benim hatam. Şimdi biz burada bunu söyledik de şurayı şöyle tekrar birazcık geri alıyorum. Ben parantez atladım. Şimdi o parantezi koymak için bayağı bir uğraşırım, ben kendimi biliyorum. Şöyle yapacağım. Map, daha sonra iki tane açacağım. Burada diyeceğim ki item virgül index, iki parantez olması gerekiyordu. Ve şuradan şu şekilde ve tekrar bir parantez daha açıp bunun içine yazacağım. Tekrar geleyim şunları şu şekilde buraya yazayım. Bir sıkıntı kalmayacaktır. Evet. Şu an hep slide 1'i döndürüyor. Sadece içinde sadece slide 1 var. Şu an tabi şunun renginden vesaire belli olmuyor ama onları da düzelteceğiz. Problem yok. Şimdi benim yukarıdaki değerlerime göre ben geleceğim şu props'umu ayarlayacağım. Diyelim ki hero item. Şimdi benim kullanacağım değerler ne? Label 1, label 2, label 3, bunların hepsini teker teker burada söyleyeceğim. Ama öncesinde bir rfce diyelim. Şu şekilde ve burada diyeyim ki interface hero item props, sonrasında şunları şöyle direkt gelip kopyalayayım. Burada da şey kullanıyorduk değil mi? 2 nokta kullanıyorduk. Eşittir mi kullanıyorduk ya da 2 nokta kullanıyorduk büyük ihtimalle. Şöyle yapalım. Label string diyelim şöyle. Yine hepsine teker teker string olduklarını söyleyeyim. Tamam. Burada daha sonra diyeceğim ki const, daha sonra react, pardon burada değil şurada diyeceğiz. Diyeceğiz ki 2 nokta react nokta fc, sonra yukarıdaki props'larım eşittir. Şurada diğer eşittir. Şurada süslü parantez, control space, control space, control space. Bunları hızlı bir şekilde böyle ne yapıyorum? Ekliyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim bu hero item'ı gelip burada aynı şekilde söyleyelim. Hero item'ı söylerken de şöyle söyleyeceğiz burada. Buradaki değerleri çekmek istediğim için aşağıda söylemiş olduğum değerin item'ın işte teksti, item'ın bunu şeklinde söyleyeceğim. Şöyle hemen şurada slide yerine artık diyeceğim ki benim hero item'ım burada gelecek ve ben bunun burada prop'ların teker teker söylemem gerekiyor. Hemen geliyorum, bir boşluk, label 1. Label 1'i nereden alacak? Benim item'ımın içindeki label 1'den alacak. Şunlardan şöyle birkaç tane gelip kopyalayayım. Daha doğrusu sadece şunu kopyalayayım aslında. Ctrl space yapayım. Label 2 diyor. Yapıştırayım ve şurayı 2 olarak değiştireyim. Tekrar Ctrl space yapayım. Aynı şekilde Ctrl V düzeltelim. Yine Ctrl space. Text 1. Evet şunu da yanlış yazmışız. Text 1. Tamam. Buraya kadar tamam. Şu an için bir hatamız yok. Şimdi içlerini doldurdukça bunlar da zaten gelecek.
Şimdi buraya kadar işlemimiz tamam aslında. Şimdi ne yapacağız artık? Sayfalarımızın içeriğini dolduracağız. Yani hero item'ın içeriğini dolduracağız. Hero item'ın içeriğini doldurdukça burası zaten ne olacak? Yavaş yavaş oluşacak. Şimdi ben bu hero item'da bir grid yapısı kullanmak istiyorum. Şöyle geleyim. Ve bu grid yapısında sayfamı ikiye böleceğim. Sağ tarafta bir yazı, sol tarafta resim olacak. Zaten benim vermiş olduğum değerler de buna göre. Şimdi tekrar geliyorum. Diyeceğim ki şu şekilde div class name grid olacak. Daha sonra grid calls 1 diyeceğim. Ama md'de grid calls 2 olsun. Yani sayfam büyüdüğü zaman ikili olsun. Diğer türlü alt olsun. Buraya kadar tamam. Sonra geleceğim buraya tekrar bir tane div yazacağım. Şöyle kapatalım bu div'i de. Tamam. Bu div'in içinde bir tane h1 olsun. Ve bu h1'in içinde de benim label birim olsun. Şimdilik tamam. Şöyle yapalım. Birazcık karıştı şeyleri, divleri. Şunları şöyle bir hemen düzelteyim. Tamam. Şimdi buraya diyeceğim ki class name flex yapıda ol arkadaşım sen. Flex call kullanacağım. Flex ol, flex call kullanacağım. Justify center. pt 10 gap 5 diyeceğim. Text center. Tamam. Buraya kadar tamam gibi. Başka ne ekleyebilirim? Şu an gördüğümüz gibi stop geldi. Şimdi ben bu stop'u bu şekilde yazdım. Tamam, okey. Sonrasında ben bir tane daha label 2'imde bir span tanımlayacağım. Bu yazımı şey şeklinde yapacağım. Farklı bir renkte, farklı bir yazı fontuyla kullanacağım. Sonra label 3'te ise yine aynı şekilde label 1'in devamıymış gibi kullanacağım. Sonra şu şekilde yapalım. Diyelim ki bu h1'e bir class name diyelim. Son text 4x large olsun. md'de text 5x large olsun. Bu değerleri şu an yazıyorum ama bu değerler şu an kabataslak verdiğim değerler. Bunları değiştirebilirim. Font bold. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bunlar bu şekilde geldi. Buraya kadar tamam. Sonrasında ben şuraya şöyle bir tane şundan açacağım. Şundan ekleyeceğim ve boşluk ekleyeceğim. Bu benim boşluk ifademe yarayacak aslında. Sonra bundan bir tane daha şöyle gelip kopyalayayım. Şöyle. Burası da bu sayfanın bitiş yeri. Yani label 3 burası. Şöyle bakalım. Evet, ikisi birleşti. Şimdi araya ne ekleyeceğim ben? Span'la diğer tarafa ekleyeceğim. Aslına bakarsanız şöyle yapmak daha mantıklı olacak. Bunu şuradaki şu H1 var ya, şunun klasını şuradan şöyle sileyim. Şunu da şuradan şöyle sileyim. Bunlar tek bir tane label H olsun. Sonra tekrar bunun içine gelip bir tane span açayım. H'nin içine span şöyle kapatalım ve buraya da label 2'yi ekleyeyim. Ve şu boşluktan da yine şuraya bir tane atayım. Evet, şöyle geldi. Şimdi bu label 2'ye hemen bir class tanımlaması yapacağım. Diyeceğim ki senin öncelikle arkadaşım şeyin yazı tipin font Pacifico. Şu bizim şeyde kullandığımızdan olsun. Evet, şöyle gelsin. Sonrasında şöyle diyelim. BG clip text kullanalım biz burada. Farklı bir şey olsun. Yani bu BG clip text ne işimize yarayacak bize? Şöyle bir de BG transparent dersem çok daha iyi açıklayıcı olacaktır. Evet, gelmedi, olmadı. Evet, sayfanın bu şeyinden dolayı olmadı galiba. Renklerinden dolayı olmadı. BG clip text, BG trans pardon, BG değil burası. Text transparent diyeceğiz buna. O zaman olacaktır. Şöyle bakalım, tamam.
Şu an şurada aslında bir yazı var. Şu an tabi tıklayamıyorum. Ama şöyle bakmak gerekirse normalde burada bir yazı var. Ama biz bunu ne yaptık? Background'uyla tekstinin yerini değiştirdik. Clip text'le birlikte. Şimdi ne yapacağız? Biz bu background'a istediğimiz gibi bir renk vereceğiz. Ben bu background'a bir gradient vereceğim. Yine diyeceğim ki gradient to be diyelim ya da R diyelim, bilmiyorum. Daha sonra from light diyelim. Light'tan başlasın ve benim primary rengime gitsin. %75 olsun o da. Şu şekilde oldu. R değil B desem nasıl olur? Bunu da beğenmedim. Başka ne var? L var. Light'tan başlamasın olmazsa, bu başka bir şeyden başlasın. Brand Dark'tan başlasın. O zaman hiç okunmadı. Başka ne rengim vardı benim? Hemen şu Tailwind'ime tekrar bakayım. Brand var, Dark var. Dark var. Secondary varmış. Secondary deneyelim. Secondary de okunmadı. Dark. Evet, biz bunu en iyisi şey olarak yapalım. Light olarak yapalım. Tamam, bu şekilde olsun. Bunun altına da bir tane buton eklemek istiyorum. Fon şeyim acaba büyük mü oldu şeylerim? Yok, çok büyük değil. Bir sıkıntı yok gibi. Hemen ben bunun altına bir tane bir buton eklemek istiyorum. Yine aynı şekilde bu butondan kullanabilirim. Order buton kullanabilirim. Ama order butonun renkleri burayla birazcık şey olduğu için, sıkıntılı olduğu için, yani bu renkle bu renk aynı şey ya, o yüzden dolayı olmayacaktır. O yüzden yeni bir buton yaratabilirim. Onun için şöyle yapalım. İsmi hero buton olsun buranın da. Hero buton.tsx diyelim. Order butonun aynısını geleyim şöyle kopyalayayım. Ve buradaki isimleri teker teker değiştireyim. Diyelim ki hero buton props, hero buton props. Şunları da hero buton diye değiştirelim. Tamam. Şimdi bu hero butonun bir de renklerini değiştirelim aynı zamanda. Şöyle yapalım. Hero buton önce ekleyeyim, ona göre bakayım, ya da brand dark değil sadece primary desem bence güzel olur gibi geliyor. Bir bakalım hemen. Şöyle tekrar bakacağım. Label 3. Şuraya müsait bir yere ekleyelim. Label 3. H1'den sonrasına şöyle bir div class name diyelim. Bunu ortalamamız vesaire gerekecek. O yüzden dolayı şöyle hero buton diyelim. Bunun ne değerleri varmış? İkon değeri varmış. İkon değerine şöyle bir Chevron right, şöyle şunu ekleyebilirim. Evet, şöyle bir ikon geldi. Tamam. Bunun bir de label'ı vardı. Şöyle enter atalım. Şöyle gelip label diyelim. Buraya da visit diyelim mesela. Tamam. Şimdi bunun hemen bir yerini vesaire ayarlayalım. Diyelim ki sen flex ol, justify, center ol. Bir de item center ol dersem tam ortalı aşağısına gelecektir. Güzel. Ben şu yazımın boyutlarını birazcık fazla buldum ya. O yüzden şunu bir değiştireceğim. Çok gözüme takılıyor. 7x large değil 6x large diyeyim şuraya. Tamam, 6x large daha güzel oldu. Tamam. Tamam. Bu kısım tamam. Şimdi gelelim yan tarafa. Şimdi şöyle bulmam gerekiyor. Şurası flex yapım. Şunu kapatacağım. Yine aynı şekilde geleceğim. Diğer flex için, yani diğer taraf için şuraya bir tane daha div yazacağım. Ben buraya da bir boyut vereceğim. Çünkü ben burada resim ekleyeceğim. O yüzden dolayı normal buranın boyutundan birazcık daha düşük bir boyut vereceğim. Şöyle biz buraya normalde 550 mi 600 mü öyle bir şey söyledik galiba. Ben buraya 450 piksel diyeceğim.
Sonra flex yapıda olduğunu ve justify center olduğunu ve bir de relative olduğunu söyleyeceğim. Ben aşağıda birkaç tane absolute yapı kullanacağım. O yüzden relative'i muhakkak eklememiz gerekiyor. Absolute yapıdan kastım yani bir resim ekleyeceğim. Resmin sağına soluna bir iki tane kutu ekleyeceğim. Şu benim yazmış olduğum şuradaki text 1 ile text 2'yi oralara geçireceğim. O yüzden dolayı. Şimdi gelelim buraya, ilk başta resmimizi ekleyelim. Hemen şöyle geliyorum. Diyeceğim ki img next image'in şu img'si. Daha sonra buraya gelip diyeceğim ki src yine src'den geldiğini söyleyeceğim. Sonra buraya bir alt eklemem gerekiyor. Şöyle bakalım, alt. Sonra altımız boş olsun. Width diyeceğiz. Mecbur eklemek zorundayız. 450 diyelim. Daha sonra height diyelim. Buna da 450 diyelim. Hatta birazcık küçük olsun ya burası. 420 diyelim. Belki daha da küçük olması gerekebilir. Evet, şu şekilde resimlerim geldi. Güzel. Bu resimlerim dışında başka ne yapacağım? Bu resme birazdan bir efekt ekleyeceğim. Şimdilik sadece bir class name vesaire bir şeyler yazarak başlayalım. Şimdi şöyle diyelim. Şöyle class name diyeyim. Şimdi biz buraya her ne kadar bir width height vermiş olsak da bizim şöyle küçülttüğümüz zaman vesaire bir sıkıntı oluyor mu? Aslında olmuyor. Hiçbir şey vermemize de pek gerek yok gibi aslında. O yüzden hiç width height vesaire bir şey vermeyeyim. Ama sadece şunu eklemek istiyorum. mx auto ekleyeyim ki otomatik hizalansın. Sağdan soldan boşluklarını otomatik versin. Beni hiç yormasın. Tamam. Buraya kadar tamam. Sonra ben buraya bir absolute bir yapı eklemek istiyorum demiştim. Onu ekleyerek başlayayım. Şöyle tekrar geleceğim. Diyeceğim ki div. Sonrasında şöyle class name, şu içine yazıyı koyayım, olmazsa ona göre daha sonra şey yapayım. Şuraya diyelim ki text 1. Evet, şöyle yazım geldi. Şimdi biz buraya absolute yapı olduğunu öncelikle söyleyelim. Daha sonra bg gradient ekleyeceğim yine. Gradient b diyelim ve from primary diyeceğim. Şu şekilde bir şey kullanacağım. Başka rounded lg diyelim. Shadow md diyelim. Şöyle oldu. Başka ne ekleyebilirim ben buna? Birazcık boyutunu büyütürsem birazcık daha güzel durur. P3 diyelim şöyle. Tamam. Şöyle enter atayım. Rahat gözüksün. Tamam. Birazcık sanki geçişle ilgili bir sıkıntısı var gibi. Şuradan diyelim ki to primary 75 diyeyim. Şöyle, tamam, daha güzel oldu. Sonra diyelim ki left 40 gibi. Bu değişebilir aslında. Şöyle bir bakalım. Left 40 burada iyi ama diğer taraflarda kötü. O yüzden diyeceğiz ki biz buna left 10. Tamam. MD'de left 20 desem, LG'de left 40 desem bence olur gibi. Hemen bunu bir test edeceğim. Şöyle alt alta alayım bunları. Tamam. MD'de pek olmadı gibi. ...20 değil 30, 20 mi yok acaba? Bakayım. 20 varmış. 28 diyelim o zaman. Daha fazla geliyor. O zaman kaç var? 14 desem, 12 desem. Tamam, şöyle tekrar bakalım. Burası güzel. Tamam, iyi gibi ya. Tamam. Birazcık buna daha sonra top vereyim ben. Şöyle diyelim ki top -10 diyelim.
Top için ekstra bir ayar vesaire bir şey yapmama gerek yok gibi. Tamam. Topu da bu şekilde olsun. Tamam, güzel. Bunlar şimdi bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Şöyle şu div'den tekrar gelip buraya yapıştıracağım. Burada bu sefer left değil right diyeceğim. Şu şekilde. Tamam. Şuna da top değil bottom diyeceğim. Bu da tam aşağı bunun tersi şeklinde olacak. Ve text 2 burada gelecek. Evet. Şu şekilde güzel bir yapımız oldu. Onun dışında ben şu kahveye birazcık efekt vermek istiyorum. Şu kahvenin bulunduğu yere, klasına şöyle bir tane spin yazacağım. Hiçbir şey olmayacak tabi bunda. Bunun da tanımlamasını geleceğim burada yapacağım. Bu spin de şu şekilde diyeceğim ki add keyframes, daha sonra spin süslü parantez from transform rotate 0 deg diyeceğim. Ve sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki to tekrar yine transform rotate 360 deg diyeceğim. Son olarak tekrar geleceğim burada. Diyeceğim ki nokta spin, yukarıda yazmış olduğum animasyonu burada söyleyeceğim. Diyeceğim ki animation spin 40 saniye ve linear infinite diyeceğim. Evet, şu şekilde kahvemi döndüreceğim. 40 30 mu desek ya? Biraz daha hızlı mı dönse? Tamam. Evet. Bunu da bu şekilde ekledik. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Şimdi şuradaki şu alanlarım var ya, hiç belli değil. O yüzden dolayı ben bunları da değiştirmek istiyorum. Bunları ben daha önce aslında değiştirdim. İncele yaptım. Şuradan aynı şekilde geldim buldum. Yani geldim burada teker teker aradım. Mesela buradaki şeyini, kodu ne? Şu. Buradaki bu kodu geldim. Dedim ki background'unu şu yap. Daha sonra bir de bunun pasif olanı var işte. Onu da aynı şekilde buldum. Şu renk yap dedim. Şimdi ben daha önce bunun renklerini dediğim gibi ayarladım aslında. O yüzden şöyle gelip kopyalayacağım. Şöyle global.css'e geleyim. Şöyle şunları gelip kopyalayayım. Şu şekilde yazacağım. Evet, o da şöyle bir tasarım yapacak ve ben ek olarak burada bir de padding ekledim. Orada yok tabi. Ben ek olarak bir de şu şekilde padding ekledim. Şuradaki şu background renklerini değiştirdim oradan kopyalayıp. Opacity vesaire şu şekilde burada normalde 0.2 idi yanlış hatırlamıyorsam, 0.7'ye çıkardım. Şu şekilde bir yapı yaptım. Güzel oldu bence. Tamam. Evet. Hero bölümümüzde bu şekilde yapmış olduk. Bence güzel. Buraya başka animasyonlar ekleyebiliriz. İşte şuranın burada eklediğimiz gibi vesaire. Ama şöyle küçük bir sıkıntı var. Burada bir Swiper.js kullandığımız için mouse kullanmamıza pek izin vermiyor. O yüzden dolayı Anime.js ya da kendi animasyonlarımızı kendimiz yazmamız gerekiyor. Bunu daha sonra belki yapabiliriz. Belki de yapmam. Aşağı taraflarda zaten yeterince animasyon kullanacağız. Yani mouse'u her tarafta kullanacağız. Burada animasyon olarak en azından bu sadece yeterli olabilir. Şimdi ben bunu mouse'u nasıl oluyor onu anlatayım öncelikle. Şimdi normalde Swiper.js'de burada nerede? Hero bölümünde bir özellik var şuraya. Gelip diyoruz ki on çıkacak mı acaba? On slide change. Bu özelliği direkt kullanabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok aslında. Ama konsol.logo vesaire geldiğim zaman hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor. Ama mouse'u sıfırlayıp resetlemekte bir problem oluyor. Bunu ben internette de araştırdım daha önce. İnternetteki cevaplarda genellikle ikisinin çakıştığını ve problem olduğunu ve kimsenin de çözebildiğini görmedim. Çözen biri olmuş olsaydı ben de şu an mouse'u burada bu şekilde kullanabilirdim hızlı bir şekilde.
Tabii ki illa AUS kullanmak zorunda değiliz. Farklı olarak dediğim gibi anime JS ya da kendi JS'lerimizi yazarak da tabii ki kullanabiliriz. O yüzden şu an hiç AUS buraya eklemekle o yüzden dolayı hiç uğraşmadım. Yani sadece bunu da ek olarak söylemek istedim. Evet, Hero bölümümüz şu an bu şekilde olsun. Bir sonraki bölümümüze devam edelim şimdi. Evet, şimdi projemde küçük bir hata var. Öncelikle bunu düzeltelim. Şurada bir hata mesajı yazıyor. Bu hatanın mesajı lazy load vesaire bir şeyler diyor. Diyor ki arkadaşım diyor sen bir map kullandıysan diyor mutlaka diyor bir ID vermen gerekiyor diyor. Hero'ya geliyorum. Burada benim bir tane map'im var. Burada swiper slide. Burada da index vermişim. Buna diyeceğim ki arkadaşım senin key'in olsun ve bu index olsun diyeceğim. Bu hatayı buradan şu şekilde yok edeceğim. Sonra şu yazı fontumu da hemen değiştirip daha sonra da yeni bölümümüze devam edelim. Şöyle geleyim, Hero Item'a geleceğim. Ve burada şuraya gelip bir tane font ekleyeceğim. Diyeceğim ki font second 2 sanırım güzel duracaktır. Evet, şu şekilde ekleyelim. Tamam. Şimdi gelelim yeni bölümümüze. Hemen geliyorum komponent klasörünün içine. Servis diye bir klasör oluşturuyorum. Ve bu klasörün içine de servis tsx diyeceğim. Sonra rfce diyeceğim. Şu şekilde yazacağım. Şimdi ben daha sonra servis item'ı da oluşturacağım. Nelere ihtiyacım var? Şimdi ben şu şekilde bir tasarım yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşım 4 tane yan yana şeyim olsun. Birinde işte cappuccino yazsın, birinde americano yazsın, diğerinde başka bir şey yazsın gibi bu şekilde verilere ihtiyacım var. Ben bu verileri yine aynı şekilde hazır bir şekilde hazırladım. Uzun uzun yazmakla uğraşmayacağım. Siz isterseniz yine aynı bu verileri ChatGPT'den yazdırabilir ya da benim sayfamdan alabilirsiniz. Verilerimize şu şekilde bakacak olursak const service data, daha sonra id'si 1, image'i 1, işte image'i 3, neyse işte resimlerimi bu şekilde ayarladım. Sonra img var, name var gördüğümüz gibi, description var ve aus delay var. Şimdi aus delay bizim ne işimize yarayacak? Ben istiyorum ki bunlar sırayla düşsün. 1, 2, 3, 4 diye düşsün. O yüzden dolayı aus delay'ımı da bu şekilde kullanacağım. Şimdi bunun artık gelip bir aşağı tarafta tasarımını öncelikle yapmaya başlayalım. Bunları ben yine servis item'la vesaire döndüreceğim. Döndürürken de bunları şimdi döndürürken de işte bu bir item'la döndüreceğim. Şöyle tekrar yapalım. Diyelim ki class name diyeceğim. Diyelim ki py10. Top ve bottom vermiş olduk. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane div daha oluşturacağım ve diyeceğim ki class name container yapısını kullanacağımı söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bu container yapısının içine tasarımımızı yapmaya başlayalım. İlk başta bir başlık alanı yaparak başlayacağım. Diyeceğim ki bu başlık tabii ki sayfanın tam ortasında olmalı. O yüzden bir div class name diyelim ki text center, sonra margin bottom bir de 20 verelim. Tekrar geliyorum. Diyeceğim ki h1 class name ve buraya da bir yazı yazalım. Diyelim ki best coffee for you diyelim. Şu şekilde yazalım. Şu an için herhangi bir şey gelmedi. Biz bunu öncelikle bir gösterelim hemen. Şurada app sayfama, page sayfama geliyorum. Buradaki bu servis sayfasını buraya ekliyorum ki bir yandan da göreyim. Servis tamam. Şöyle bakalım. Evet, buraya geldi. Şimdi birazcık bunun tasarımını hemen güzelleştirelim. Şurada bir class name yazdım zaten. Diyeyim ki arkadaşım sen 3x'lar çoğul mobildeyken ama normaldeyken md'den sonra filan sen birazcık büyü, text 4x large ol diyelim. Hatta LG'de de text 5x large'da diyebilirim. Evet, şu an şu LG'deyiz. Şöyle bakalım. 3x demişim. Şunu düzeltelim hemen. Evet, 3x. Şöyle bir sıkıntımız yok. Tamam. Şimdi şöyle yapayım. Rahat gözüksün. Tamam. Şimdi bir tane daha div oluşturarak başlayacağım ve bunun altına bir çizgi çizmeye çalışacağım. Diyeceğim ki div class name, daha sonra flex bir yapıda olsun çünkü ortalarken ihtiyacım olacak. Justify center
ve margin 4 diyerek bir boşluk verelim. Sonra bunun içine geliyorum, bir tane div oluşturuyorum ve diyorum ki div class name'in senin işte margin bottom 6 olsun. Bir aşağı bir şeyler ekleyeceğiz ya, o yüzden dolayı. Yüksekliğin H1 olsun ve V full ol. Aynı zamanda max when 3x large olsun diyeceğim. Sonra bir renk söyleyeceğim. Diyeceğim ki BG gradient to R to B, bunlardan birine bakarız. Sonra benim burada bir renk seçmem vesaire gerekecek. Şöyle enter atalım. Diyelim ki opacity 30 diyelim mesela, from primary ve şu renge doğru gitsin diyeceğim. Evet. Sildik galiba fazladan. Tamam. Şu şekilde bir şeyim geldi. Çizgim vesaire geldi. Çok aslında memnun kalmadım. Şunu max 3x large değil 2x large yapsam nasıl olur acaba? X large yapsam, evet şöyle daha güzel gibi sanki. Tamam. Şöyle bakalım. Bir sıkıntı yok. Birazcık daha sanki renklerini veya opasitesini arttırsam, 60 desem, 50 desem, tamam 50 güzel. Bu şekilde kalsın. Hatta buna bir de font verelim ki daha güzel olsun. Fontun senin Poppins second 3 diyelim, bakalım nasıl olacak. Çok şey olmadı. Font bold desem acaba güzel olur mu? Evet şöyle birazcık da, ama çok uyumsuz oldu ya, vazgeçtim. Second 2 diyelim buraya da. Şu şekilde olsun. Tamam şu an güzel. Şimdi ben bunun aşağısında bir grid yapısı kullanacağım. Şöyle burayla artık neredeyse işim bitti. Şöyle kapatayım tekstlerle. Hemen geleceğim buraya, diyeceğim ki div class name. Tamam. Diyeceğim ki grid yapın olsun senin. Sonra gridleri kullanırken de işte normalde cols 1 ol, md'de cols 2 ol, lg'de cols pardon bunları yanlış yazdım. Cols span'ı şeylerde kullanıyoruz. Grid cols diyeceğim ha. Grid cols 2. Normalde aşağıda tekrar bunların mesela buraya 2 dedik. Cols span dersek mesela 4 diyelim mesela. 3'e 1 parçalaştırmak istediğimizde o zaman cols span diyerek parçalıyorduk. Kafam ona gitti. Daha sonra tekrar diyeceğim ki LG'de grid col 4 diyeceğim. Evet şu şekilde yazacağım. Sonra senin birazcık boşluklarını ayarlayalım. Bu yüzden şöyle bundan ekleyeyim. Ve place item center diye bir özelliği var. Bunu kullanacağım. Her zaman tam olarak sayfanın ortasında olmasını istediğim için bunu ekliyorum. Tamam. Şimdi şu an için bir tasarımımız zaten bir şey yok. Hemen şöyle gelelim. Bir tane yukarıda yazmış olduğum şeyin ismi neydi? Servis data sanırım. Evet bu servis datayı ne yapacağız? Bir map ile döndüreceğiz. Servis data nokta map, parantez açtım. Bir tane daha açtım. Artık senin ismin servis. Şu şekilde yazacağım. Ve burada ne döndürmek istiyorsam söyleyeceğim. Bir tane şöyle div diyelim. Evet şöyle yazalım bakalım. Bir tane A döndürüyorum. Şöyle bakalım. Bir şey gelmedi. Büyük bir ihtimal tasarımla ilgili bir sıkıntı. Şöyle bakalım. Şunu döndüreceğim sadece. Birazcık yer kaplayan bir şey olsun. Servis data nokta map servis. Evet bir sorun olmaması gerekiyor. Şöyle sayfamı bir küçülteyim. Sağ tıklayayım şurada bir incelediğim. Daha sonra bunun altında şöyle bir konteynerimize bakalım. Divimize bakalım. Şöyle daha anlaşılması daha kolay olsun diye tekrar şunu eski haline çevireyim. Div'e yapayım. Şöyle bakalım.
Şöyle tekrar geleyim. Best for you'nun içine sağ tıklayayım. Flex opasitemiz vesaire burada. Şurada da döndürmem gereken verilerin olması gerekiyor. Ya bir şey yanlış yazdım ya da dönmüyor. Grid. Şöyle bakayım. Evet, verilerim dönmüyor. Bir eksikliğimiz, bir şeyimiz var demek ki. Kaydettik de sayfayı. Şöyle yapayım. Şunu sileyim sadece. Şu divleri vesaire sadece bir düzelteceğim. Tekrar aynısını yeniden yazacağım. Şöyle şuraya bir şey yazdığım zaman geliyor mu bu değer? Geliyor. Burada. Tekrar geleyim. Şöyle yeniden yazayım. Servis nokta data. Sonra map. Parantez açtım. Parantez açtım. Servis dedim. Ve şu şekilde eşittir dedim. Sonra şu lan dedim. Evet, ben daha yeni galiba köşeli kullandım. Bunlar normalde HTML kullanacağımız zaman ya bunları kullanıyoruz ama süslü parantez açtığımız zaman şununmuş gibi algılıyor. Yani bir formül yazmışım gibi algılıyor. O yüzden dolayı tamam. Şimdi tekrar gelip div dersem şöyle bir şeyler yazarsam bana bunları döndürecektir. Gördüğümüz gibi hepsi alt alta, büyüttüğüm zaman hepsi yan yana. Güzel. Şimdi hemen buraya gelip bir tane şey tanımlayacağım. Item tanımlayacağım. Diyeceğim ki senin ismi servis item nokta tsx olsun ve rfce diyeceğim ve ben sana bazı değerler göndereceğim diyeceğim. Göndereceğim değerler aslında belli. Göndereceğim değerler tam olarak bunlar. Şunlardan şöyle bir tanesini aynı şekilde gelip kopyalayayım. Ama öncesinde bir interface yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki interface service item props şu şekilde ve yazdığım tüm değerleri şuraya şöyle kopyaladım. Daha sonra senin ID'nin arkadaşım string olacak diyeceğim. Ve diğerlerinin hepsine de aynısını söyleyeceğim. Bir farkları yok. Şuna belki number diyebiliriz ama string de olabilir. Sıkıntı yok aslında. Evet. Şuna da aynı şekilde string diyelim. Sonra gelelim bunları buraya ekleyelim. Diyelim ki const service item 2 nokta react nokta fc, sonra yukarıda yazmış olduğum props'umu seçtim. Şöyle ekledim. Tamam. Buraya bir süslü parantez, control space, virgül, control space. Şöyle rahat gözüksün diye şurada enter atayım. Control space'te bunları hızlı bir şekilde ekleyebilirim. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Şimdi ben bunu kullanmak istediğim zaman ne yapacağım? Buradaki servise geleceğim ve diyeceğim ki servis servis item şu şekilde ekleyeceğim. Tamam. Sonra burada gelip diyeceğim ki enter atalım rahat gözüksün. Control space yaptım yine ausdelay ama senin ausdelay'ın benim yukarıda tanımlamış olduğum yani çekmiş olduğum servisin ausdelay'ı. Yine tekrar aynı şekilde şundan şöyle bir tane kopyalayayım. İçeriğini düzeltiriz sadece. Control space. Evet. Yine control space. Yine control space. Yine control space. Bunları ekliyoruz. K de vardı sanırım burada. Ona da şöyle yazalım. Evet, bunları teker teker değerlerini ne yapacağım? Düzelteceğim. Yani şu ID değerine ihtiyacımız yok aslında. Şöyle yapalım. Service item'a da geleyim burada. Şu ID'yi kullanmayacağım. Buradan da sileyim. Yani gereksiz bir şekilde ID girdirmeye gerek yok. Tamam. Sadece şu bilgiler girse yeterli bizim için. Ausdelay description img şunu düzeltelim hemen. img name bir de burada da bu sefer ID'yi söyleyebilirim. Nerede? Description'ın orada dedi bir sıkıntı var dedi. Neresi orası? Description. Şurada hem virgül eklemişim hem şey eklemişim. Bunu bu şekilde ekleyeceğim. Evet, service item şeklinde döndü.
Şimdi gelelim artık buranın tasarımını yapacağız. Tasarımı yaptıkça diğer tarafta zaten şekillenecek. Şimdi ilk başta şu divime ben bir efekt ekleyerek başlayayım. Yani aus delayımı ekleyerek başlayayım. Aslında biz bunu nerede yaptık? Navbar'da yaptık. Uzun uzun yazmayayım. Hemen şöyle geleyim. Şunlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalayacağım. Ve sonrasında gelip buradaki servis item'ın divine ilk olarak bunu yapıştıracağım. Şöyle ve buradaki delay süresini sadece değiştireceğim. Bu delay süresi dışarıdan geldiğini söyleyeceğim ve o yüzden dolayı şurada aus delay diyerek bunu ekleyeceğim. Bakın şu an zaten ufak bir efekt oldu bile. Şöyle tekrar bakalım. Evet, içi boş oldu ya, şu boş değil, dolu aslında. Tamam, şu an gelmedi de onu hallederiz. Birazcık içini dolduralım. Çok fazla belli olmadı. Scroll'la alakalı büyük bir ihtimal. Yani alan yetmiyor. O yüzden dolayı doldurunca gelecek. Şu an gördüğümüz gibi ikisi geldi. Diğer ikisi gelmedi. Neden? Bu alana sığmıyorlar şu an. O yüzden dolayı. Şöyle tekrar gelelim. Biz buranın içeriğini doldurunca ne olacak? Bunlar gelecek zaten. Bu tamam. Hemen ben bu div'e aynı zamanda bir de class name ekleyeyim. Diyeyim ki arkadaşım, senin içinde olacak şeyler rounded, köşelerini falan bayağı bir bük. Sonra arka planı senin bir white olsun. Mutlaka ve mutlaka senin bir grup olduğunu söylemek istiyorum. Senin içindekiler bir grup olacak. Grup halinde hareket edeceksiniz. Sonra işte diyeceğim ki hover özelliği senin üzerine gelindiği zaman da BG benim rengim olan light olsun. Relatif bir yapı istiyorum. Çünkü içeride birazcık sınırları zorlayacağım. Absolute kullanabilirim yani. Sonra küçük bir de gölgen olsun. Hatta küçük değil, bayağı bir gölgen olsun senin. Sonra bir de maksimum büyüklüğün senin ve büyüklüğün 72 olsun diyeceğim. Evet, şunları bu şekilde söyledim. Sonra hemen şuraya ilk olarak resim alanını oluşturarak başlayayım. Diyeyim ki div class name H36 diyelim. Bunun büyüklüğü ortalama ne kaç pikselmiş? 144 pikselmiş. Yeterli gibi, duruma göre olmazsa değiştiririz. Birazcık da resmimi yukarı falan kaydırmayı düşünüyorum açıkçası. Ona göre bir ayarlama yapacağız. Şimdi daha sonra image ekleyeceğimi söyledim. Next image'ini seçtim. Sonra geliyorum buraya. Alt muhakkak ekliyoruz tabii ki. SRC'sine diyorum. Benim yukarıda vermiş olduğum değerim ne? img. Bunu söyledim. Olmazsa olmazımız bir width'imiz var. 200 diyelim buna. Ve height'imiz var. 200 diyelim buna. Evet, bir hareketlenme, bir şey göremedim. Geldi. Şu an gördüğümüz gibi. Ben şimdi bu resimleri birazcık böyle yukarı doğru vesaire kaydırmak istiyorum. Hemen şuraya bir class name ekleyelim. Diyelim ki öncelikle senin hizan mx out olsun. Sonra transform istiyorum. Ve bu transformdan sonra eksi translate y ekseninde birazcık yukarı yazalım, olmazsa translate y ekseninde işte burası 36, bunun boyutlarına göre 14 desem herhalde ortalama çıkar. Evet, birazcık şöyle, çok belli oluyor mu sizde? Az bir şey şöyle yukarı doğru çıktı. Şimdi ben bunun aşağısına bir şeyler daha eklediğim zaman daha güzel bir şekilde tabii ki olacak. Şöyle bakalım. Burada da boyutu vesaire iyi gibi. Tamam. Sonra başka, ben buna aynı zamanda üzerine geldiğimiz zaman mesela şu an arka taraf şey oluyor. Buradaki kahvenin de büyümesini istiyorum. O yüzden dolayı buranın bir grup da olacağını söyleyeceğim için grup hover kullanacağım. Ve scale'ini senin 110 diyeceğim. Evet, hem arka plan şey yapıyor hem resim büyüyor. Ama resim çok hızlı büyüyor. Bunu o yüzden bir translation ekleyeceğim. Sonra birazcık daha yavaşlatmak için buna bir süre vereceğim. Evet, şöyle yavaş bir şekilde büyüyecek. Buraya kadar tamam. Resimlerle ilgili alanımız az çok bitti. Hemen bir tane daha altına geleyim. Diyeyim ki padding 4 diyeyim. Birazcık genişletelim her taraftan ve text center diyelim. Evet, şu şekilde oldu. Sonra bunun içine tekrar geliyorum. Diyeceğim ki div class name
Şöyle burada diyelim ki V full diyelim. Yer mi bir şey oluyor mu? Olmadı. Tamam. Birazcık içine yazalım. Beğenmezsek duruma göre tasarıma bakarız. H1 ekleyeyim bir tane. Diyeceğim ki ben bu H1'de şu şekilde benim yukarıda tanımlamış olduğum name'im ve bir tane de altına P ekleyeceğim. Ve bu P'de de benim yazmış olduğum description, yani verile gelen description verilerim. Evet, şu şekilde bakalım. Evet, şu şekilde bir şey oldu. Şöyle sayfamı yenileyeyim. Güzel. Şimdi yukarı gidiyorum, aşağı gidiyorum, bir defa oynatıldı. Ben bunu da istemiyorum bu arada. Bu şuradaki data ons özelliği var ya, bunu false yaparsam bana çok daha güzel olacak şimdi. Şimdi şöyle tekrar bakalım. Şimdi gitti, tekrar geldi. Y'den yüklendi. Tekrar gittim. Y'den yüklendi. Evet, bu şekilde olması daha güzel bence. Tabii bunu her alanda yapmamak da gerekir. Mesela buradaki alana insanlar sürekli gidip gelmesini istemez mantıken. Yani hemen bir an önce hızlı tıklamak isteyebilirler. O yüzden dolayı mesela ben navbarda çok fazla dokunmayı tercih etmiyorum. Ama navbarda da girerken bir defa olması bence yeterli. Şu şekilde, ama bu diğer alanlarda, önemsiz olabilecek alanlarda daha doğrusu, ya diğer alanlar da önemli tabii ki de, birazcık daha sanki az önemli alanlarda ne yapabiliriz? Bu efektleri kullanabiliriz. Şimdi gelelim bunların class'larını vesaire yapmaya. Şimdi öncelikle şuna bir class name diyelim ve diyelim ki senin işte text x large olmanı istiyorum ve LG'de de text 2 x large olmanı istiyorum. Evet. Sonra fontun bold olsun senin ve buna da benim fontlarımdan Poppins'i verelim mesela. Evet, şu şekilde oldu. Güzel. Sonra description bölümüne gelelim hemen yine aynı şekilde. Diyelim ki div class name. Şimdi bunun üzerine geldiğimiz zaman renklerle ilgili bir sıkıntımız yok aslında. Renkleri hiç değiştirmedik. Renkleri isterseniz de ufak bir değiştirebiliriz. Şunu yapabiliriz. Şimdi arka taraf normalde rengi değişiyor ya. Buradaki renklerde de küçük bir değişim yapabiliriz. Yani şöyle diyelim mesela. Şuradan enter atayım. Diyelim ki senin rengin normalde text gray 800 olsun. Hover'daki özelliğin, hatta hover değil, grup hover'daki özelliğin, text gray 950 olsun diyelim. Evet, şu an başlıkta gördüğümüz gibi küçük bir dalgalanma var. Tabi bu renkleri birazcık daha yapıp daha da belirgin hale getirebiliriz. Evet, şöyle daha güzel oldu. Şimdi aynısını hemen hemen description'da da yapacağım. Description'da şuradaki şu group hover özelliğini vesaire direkt kopyalayayım. Hatta ben buraya yumuşak bir geçiş için öncesinde bir translation da ekleyeyim, öyle kopyalayayım. Hatta bir de duration ekleyelim, şöyle yavaş geçsin. Tamam. Şimdi şurayı şöyle bir direkt aynı şekilde kopyalayacağım. Ama ben burada tekstimi birazcık daha böyle hafif bir renk yapayım. 500 diyeyim. Burada da 800 diyeyim. 5000 olmuş, ondan algılamadı bizi. Evet, şu an açık bir renk. Üzerine geldiğimiz zaman koyu bir renk oluyor. Hatta daha da koyu bir renk olsun üzerine geldiğimiz zaman, yine 900 olsun. Yukarı 950 oluyormuş. Bu da 900 olsun. Tamam. Sonra tekrar geleyim. Bunun yazıyla ilgili şeyini vesaire, renk büyüklüğü vesaire bence iyi gibi. Ya da şöyle tek SM desek, daha küçük yapsak daha mı güzel durur? Yok, dokunmayacağım yazının şeyine, boyutuna. Başka ne ekleyebilirim buna? Başka pek de bir şey eklememe gerek yok gibi. Şimdi şurası birazcık sanki küçük geldi gibi bana. Bunu nerede ne yapabiliriz? Şimdi buranın boyutunu bulmam gerekiyor benim mantıken. Burada max V72 dedik biz. Bunu daha yüksek yaptığım zaman daha büyük mü oluyor? Bir bakalım hemen.
96. Evet, burası daha büyük oldu. Peki büyüttüğüm zaman nasıl gözüküyor? Bunları da düşünmem gerekiyor. Şöyle bakalım. 96. Tamam, güzel. Buradayken bir sıkıntı yok. Küçülttüğüm zaman yine birazcık büyümesi gerekiyor gibi duruyor. Evet, buradayken de sıkıntı yok. Şöyle bakayım. Aslında iyi gibi de. Şöyle yapalım biz. Buraya diyelim ki SM'de max V şey, ama diğer türlü de S aslında V full ol desek. Şöyle tekrar bakayım. Evet, şurada V full gördüğümüz gibi. Şuraya kadar V full. Hatta burada da V full olabilir. O zaman SM değil, buna MD diyeceğim. Burada da full olsun. Şöyle birazcık daha büyüttüğüm zaman ikişerli olduktan sonra ne olsun? Boyutu belli olsun. Evet, güzel bir tasarım oldu burası da. Servislere sanırım başka ekleyeceğim bir şey kalmadı gibi. Şöyle bakıyorum. Bence güzel oldu. Bunların üzerine vesaire geldiğimde de aynı şekilde güzel bir şekilde duruyor. Şimdi bir aşağı bölüme devam edelim. Evet, şimdi yeni bir alan oluşturarak devam edelim. Yeni oluşturacağım alanın ismi banner olsun ve komponentler bölümüne gelip banner diye bir alan oluşturarak, klasör oluşturarak başlayayım öncesinde. Sonra banner.tsx diye yeni bir dosya oluşturacağım. rfce diyeceğim ve bunu page sayfama ekleyeceğim. Diyeceğim ki banner. Sonra şunu şu şekilde ekleyelim ve banner sayfamızı yazmaya başlayalım. Şimdi şöyle bakalım, buraya geldi. Şimdi ben burada bazı resimler kullanmak istiyorum. Daha doğrusu bir resmi arka plan yapmak istiyorum. Bunun için şurada hangi resimlerim, şu H ile başlayanlardan herhangi birini arka plan resmi yapmayı düşünüyorum. Şimdi Tailwind CSS'in sitesine geldiğimizde şu şekilde istersen diyor resmi arka plan yapabilirsin diyor. Hemen bakalım, bunu bir test edelim. Şunu şuradan şöyle şu şekilde geldim, kopyaladım. Şunun class'ına verdim. Tırnaklarla ilgili bir hatamız var. Şöyle şunların tırnakları şey olarak değiştirirsem bir sorun olmayacaktır. Sonra resmimin tam olarak yolunu söylemem gerekiyor. Diyor ki bg url, benim resmim normalde images'ın içindeki h1.jpeg ya da png'ydi. Jpeg sanırım. Şu şekilde bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şuraya bir resim geldi. Pek aşağısı gözükmüyor. Devamı var mı yok mu şu an göremiyorum. Şimdilik şu servisi ekleyelim. Daha sonra işimiz bittikten sonra sileriz. Evet, şu şekilde bir alanımız var. Şimdi ilk başta geleyim, burada diyeyim ki buraya bir boyut vereyim ki resmim ne kadar gözüküyor, ne yapılıyor bunu bir göreyim. Hemen şöyle diyeceğim ki div class name, sonra diyeyim ki minimum yüksekliğin senin işte şöyle kapatabilirsem 550 piksel olsun diyelim. Evet, şöyle resmim geldi. Ama resmim çok güzel durmuyor. Buna birazcık hemen bir iki tane daha class ekleyelim. Diyelim ki sen öncelikle tam resim ortalı olsun. Sonra işte bg no repeat diyelim, bir defa olsun. Sonra bg'mi yay yani cover ve hd full ve v'de full olduğunu söyleyelim. Güzel. Şu şekilde oldu. Resimlerimden şu an birazcık tasarım yapayım. Daha sonra belki bu resmi beğenmezsem diğerleriyle değişebilirim. Bakacağız duruma göre. Sonra geliyorum buraya, bir tane konteyner oluşturarak başlayacağım. Ve bunun içine de gridler oluşturacağım. Yine ben sayfamı ikiye böleceğim. Ona göre ne yapacağım? Kullanacağım. Şimdi benim burada yine aynı zamanda flex kullandığım, yani yan yana şeyler kullanacağımı, justify center diyerek ortalama ve item center diyerek bir işlem yapalım. Ve bir de birazcık daha genişletmek için P'ye 12 diyelim. Top ve bottom'la birazcık daha genişletelim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Container'ıma geleyim. Diyeyim ki div class name şu şekilde,
Burada ben bir grid yapısı kullanacağımı dediğim gibi söyledim zaten. Şimdi ben burayı slider gibi ikili bir grid yapmak istiyorum. Diyeceğim ki grid calls 1 ama md'den sonra grid calls 2 diyeceğim. Sonra boşluklar içinde standart bir gap 6 diyelim hadi. Şöyle olsun. Sonra diyelim ki bir tane div, sonra tekrar bir tane daha div. Bunlarda tasarımlarımı yapacağım. Şimdi ben buradaki divime herhangi bir şey eklemeyeceğim. Bir class name eklemeyeceğim ama bir tane data aus ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki zoom in. Yani zoom yaparak bir giriş olsun diyeceğim. Sonra buna aynı zamanda şey de ekleyebiliriz. Bir defa oynasın, iki defa oynasın. Herhalde ben buna bir değer vermediğim zaman ben genellikle kopyala yapıştır yapıyorum data house'ları da. Normalde bir değer vermediği zaman hiç olmamış gibi direkt false'la başlıyor. Eğer ki sürekli oynatmazsa o zaman o değerimizi zaten gireriz. Şimdi şöyle yapacağım. Diyeceğim ki burada image, daha doğrusu biz bunu direkt Hero'dan alabiliriz. Hero'da bizim şöyle bir image'imiz vardı. Nerede? Hero burası değil galiba. Hero item mı? Evet, Hero item'da şöyle bir image'imiz var. Bunu gelip alalım. Şöyle şunun içine gelip yapıştırayım. Evet, image'in kütüphanesini yüklemedik. Ctrl Space'te next image'in kütüphanesini de yükleyeyim ve resmim gelsin diyeceğim ama src'ye de yol söylemem gerekiyor. Şimdi biz bu zamana kadar hep ne kullandık? Yukarıdaki kullandığımız resimlerde images 1 2 pardon 1 3 4 5 6 diye kullandık. Bir de 2 numaralı şöyle bir resmim var. Şimdi hep aynı resimleri kullanmak istemiyorum. Birazcık da farklı bir resim olsun ki o yüzden dolayı daha güzel bir tasarım olsun. Şöyle bir şey oynuyor burada. Ama resim tabii gelmedi. 2.png büyük bir ihtimalle değil mi? Evet. Tabii ki bu animasyon buna çok fazla uymadı. O yüzden dolayı bunun animasyonunu birazcık değiştirelim bence. Buranın ismi spin1 olsun. Şu an durdu. Hemen geleyim benim global CSS dosyama. Burada yeniden bir animasyon yazalım. İsmini zaten söyledik. Şunlardan şöyle bir tane gelip kopyalayayım. Daha sonra ismini spin1 diye değiştirelim. Şurayı da aynı şekilde spin1 bu şekilde olsun. Şimdi animasyonumuzda ne kullanalım? Şimdi normalde biz rotate kullanamıyoruz bunda. Bunda ne kullanabiliriz? İleri geri, geri ileri böyle bir şeyler, zigzag vesaire bir şeyler çizdirebiliriz. Sonra boyutunu büyütüp küçültebiliriz. Böyle şeyler yapabiliriz. Ben ilk ekseninde şöyle sadece gidip gelsin istiyorum. O yüzden dolayı diyeceğim ki 0 yüzde, çünkü şeyle birlikte kullanacağım ben bunu. Diyeceğim ki 0. değerde başlasın. 50. değere gidince işte şu kadar piksel oynasın. 100. pikselde tekrar 0.'ya dönsün diyeceğim. O yüzden dolayı transform, burada diyeceğim ki translate x. Buradaki başlangıç değeri 0 olsun. Sonra şundan bir tane daha gelip kopyalıyorum. Şöyle bir tane daha geldim kopyaladım. Burası 50. Burası da 100 olsun. Sonra buradaki değerlerimizi ayarlayalım. Diyelim ki sen 50 piksel ol. Sen de tekrar yine aynı şekilde 0 başlangıç noktasına dön diyelim. Bakalım ne oldu ne bitti. Şöyle çok ufak bir gidiş var ama çok yavaş. Bunun hızını da birazcık o yüzden oynayalım. 30 saniye buna birazcık az gibi. 10 saniye desem. Evet, şu an daha da hareketlendi. Biz buna 7 saniye diyelim. Ya da pikselini şeyini birazcık da arttıralım. Şöyle 90 piksel diyelim. Tamam. Bence güzel. Sonra tekrar gelelim banner bölümüne. Devam edelim. Şimdi biz buraya resmimizi ekledik. Tamam. Şu an burada bir ikinci divimiz var. Bu ikinci divimizde de en üstte bir tane başlık ekleyerek başlayacağım. İşte sonra da altına bir iki bir şey yazı vesaire bir şeyler yazarak başlarız. Şimdi burası aynı zamanda zoom efektiyle geliyor. Şöyle bir zoomla geliyor ve sonra kaymaya başlıyor. Şöyle yukarıdan aşağıdan tekrar geleyim. Tamam. Varsayılan da yine yenileyerek geliyor. Bir sıkıntımız yok şu an için. Burası tamam.
Şimdi gelelim şöyle. Div class name diyelim. Diyelim ki burası flex bir yapıda olsun. Daha sonra flex call olsun burada. Justify center olsun. Cap 6 diyelim. Bu şekilde olsun. Tekrar geliyorum içine. Bir tane H1 yazalım. Bakalım nereye gelecek. Diyelim ki Premium Coffee diyelim. Şuraya geldi. Pek yeri istediğim gibi olmadı açıkçası. Şöyle bakalım. Cap 6 flex call. Bunun boyutunu birazcık büyütsek vesaire ya da altına bir şeyler eklediğimiz zaman belki yeri değişebilir. Öyle yapalım. Ekledikçe şey yapalım. Tekrar buraya bir tane data nokta aus ekleyelim. Ve burada da fade up'ı kullanalım. Sonra şöyle geleyim. Enter. Class name diyelim. Text'in senin 3x large olsun. Sonra işte SM'de ya da MD'de 4x large olsun. Font'un bold olsun. Ve yazı tipinde benim yazı tiplerimden font second 2 olsun diyelim. Evet, şu şekilde tekrar bakalım. Şuradan bir F5 atayım. Herhalde şey yapmadı. Evet, şu şekilde geldi. Premium Cafe. Tamam. Hemen bunun altına bir tane P ekleyerek devam edelim. Diyelim ki P'de şu şekilde lorem yazayım. Tüm loremi şöyle yapıştırsın. Tamam, yukarı doğru kayıyor. Bir sıkıntı yok. Bu loreme de birazcık şey ekleyelim. Hatta buna da bir efekt ekleyelim. Bu da aynı şekilde fade up'la birlikte gelsin. Sonra bir class name ekleyelim. Senin yazın birazcık küçük olsun. Text'in gri olsun. Daha sonra bir de tracking white diyerek bunu şöyle bir hizalayalım. Evet, şöyle tekrar yenilersem o zaman gelecek, düzelecektir. Evet, şu şekilde yazdım. Bu da tamam. Sonra bunun altına yeniden bir div daha açacağım ve diyeceğim ki div class name ve ben burada yine bir grid daha kullanacağım. Yani sayfamın bu alt tarafına tekrar ikiye böleceğim. Diyeceğim ki burası her zaman iki kolumsu olsun. Yani küçüldüğü zaman da büyüdüğü zaman da buna pek bir şey eklemeyeceğim. Zaten küçük bir yer. Diyeceğim ki cap 6 ile yine boşluklarını verelim. Sonra diyeceğim ki bir tane div, yine aynı şekilde bir tane daha div. Bunların içlerini teker teker dolduralım. Şimdi ilk divimde diyelim ki div class name şöyle animasyonunu yine da hepsini burada şey verelim, biz fade up verelim, hepsi bu şekilde gelsin. Şuradan enter, şunu şuradan şöyle kaydırayım bu arada yazarken. Tamam. Div class name ya da şöyle yapalım. Şu fade up'ı burada hiç vermeyelim. Şöyle. Bunun içinde verelim. Biz burada sadece bir tane şu şekilde bir boşluk ayarı söyleyelim sadece. Diyelim ki space y ekseninde 5'lik yükseklik olarak bir boşluk verelim sadece. Daha sonra tekrar bir daha geleyim, div açayım ve burada tekrar fade up'ı söyleyeyim. Şimdi ben buraya alt alta menüler ekleyeceğim. O yüzden dolayı bu şekilde yaptım. Ekleyeceğim bu menülerde diyeceğim ki işte premium kafe şu, işte sonra işte hot kafe, bilmem cold kafe, bunları teker teker yazacağım. Şöyle tekrar diyelim ki class name flex item center gap 3 diyelim. Tamam.
Buraya hemen geliyorum. Bir tane ikon eklemek istiyorum. Şöyle bir ikon ekleyeceğim. GR Secure olması lazım. Evet, şunu şöyle ekleyelim. Tamam. Bakalım ne oldu, ne bitti. Şöyle bir ikon geldi. Ben bu ikonu da tabii ki birazcık şekillendireceğim. Şöyle gelelim. Diyelim ki class name senin büyüklüğün text 2x large olsun. Sonra H'de büyük H ve V verelim. Ve sonra bir shadow sm vereyim. Rounded full diyeyim ve sana bir de arka plan vereyim. Arka planda BG red olsun. BG red 100 olsun. BG red 100 çok hiç belli olmadı benim resimden dolayı. Şöyle 200 300 diyelim. Açık bir ton istiyorum, o yüzden böyle gidiyorum. Tamam. Birazcık sanki bir bitişik gibi, çok bitişik gibi, o yüzden dolayı buna da bir P3 verelim. Tamam. Şöyle tam ortada daha güzel durdu. Hemen bunun yanına bir tane yazı yazmak istiyorum. Diyeceğim ki span işte premium coffee diyelim. Buna da şöyle tekrar bir class name diyelim. İşte fontun senin second 3 desek nasıl durur? Hiç okunmadı. Second 2 diyelim ya da başlıkla aynı olacak bu sefer. Poppins diyeyim ya da diğerini kalınlaştırabiliriz. Tamam. Poppins olarak kalsın burası da. Bu da tamam. Bundan şimdi bir tane daha ekleyeyim. Hatta bundan 2 tane daha ekleyeyim. Ve gelirken bunlara bir de delay vereyim aynı zamanda. İlki tamam girdi. Diğeri birazcık daha geç girsin. Ve üçüncüsü biraz daha geç girsin şeklinde yapalım. Ve renklerini değiştirelim. Şuna tekrar geleyim. Diyelim ki iOS Fast çıkmadı. İyi o zaman. IO Fast Food diye şöyle bir ikon ekleyelim. Bunun rengi de BG Red değil. İşte Green'in 300 olsun diyelim. Evet, şu şekilde tamam. Burada da işte Hot Coffee yazsın. Diğerine de Cold Coffee yazarız. Bir tane daha oluşturayım şundan. Şunu şöyle kaydırayım. Şunu da şöyle kaydırayım. Belli olsun ne oldukları. Şöyle tekrar seçtim. Şuraya geldim, yapıştırdım. Evet, buraya da diyeceğim ki Cold Coffee. Bunun da ikonunu değiştirelim. Bunun için de şöyle Food Truck diye bir tane ikon kullanayım. Ve bunun da rengi işte blue olsun. Blue 300 olsun. Tamam. Bu şekilde oldu. Tamam. Başka ne ekleyebiliriz? Cold Coffee vesaire. Şimdi bunun yan tarafına bir şeyler ekleyeceğim ama bunların animasyonlarını öncesinde ayarlayalım. Şöyle tekrar geleyim. Bizim buradaki bu fade up'larımız var ya. Data AOS Delay AOS Delay eşittir 500. Tekrar geleyim. Şuna yapıştırayım. 300. Sana da yapıştıralım. 100. Şu şekilde söyleyelim. Evet, şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, sırasıyla ufak ufak geliyor. Hepsi aynı anda topluca gelmiyor. Şöyle bakalım. Evet, sırasıyla tek tek geliyor. Güzel. Şimdi gelin bunun yan tarafına bir tane daha alan oluşturalım. Şimdi zaten biz bunun divini yazmıştık yine aynı şekilde. Şöyle küçülteyim. Evet, buraya yazacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım sen de gelirken yine bir efektle birlikte gel. Senin efektin birazcık farklı olsun. Diyelim ki data AOS
eşittir. Sen slide left, yani slide gibi gel, left'ten gel diyelim. Şu şekilde. Sonra tekrar geleyim. Buna diyelim ki bir class name, border eklemek istiyorum ben bu alana. Border left 4 diyeceğim. Ve border primary şöyle 50 diyeceğim. Ve bir de space y2 diyeceğim. Evet, şu şekilde bir border geldi. Tabi şu an için tam istediğim yere gelmedi. Şöyle hemen içine bir şeyler ekleyelim bakalım. Bir H1 ekleyelim. Şöyle diyelim ki T-Lover evet, şu şekilde oldu. Şeyimizin yerinde bir sıkıntı mı var acaba? Divimizin yerinde yok gibi aslında. Bir tane de altına P ekleyelim. Ondan sonra tekrar olmazsa bir tasarımımıza bakalım. Yine şöyle bir lorem diyorum. Yapıştırıyorum. Evet. Şimdi bu divlerle ilgili sanırım küçük bir kayma vesaire bir şey olabilir. Şöyle bakacağım. Burası grid calls 2, gap 6. Gap 6 fazla gelmiş olabilir mi? Belki. Grid slide left. Grid calls 2 ya da sayfam mı çok küçük acaba diyeceğim. Değil. Evet, sayfamı yenileyince düzeldi ya. Büyük bir ihtimal eklemiş olduğum animasyonlardan kaynaklı. Left'ten geliyor ya. Ondan dolayı o an aklıma gelmedi. Tamam. Şu an bir sıkıntımız yok. Şimdi şuradaki şu boşluğu ne yapacağım? Birazcık vereceğim. Yani şuradan birazcık boşluk vereyim ki çok çizgiye bitişik gibi olmasın. Bunun için de şöyle tekrar gelip bakalım. Burada bir left söyledik. Şu t'lere ve şeylere söyleyebilirim. Boyut ya da space y2 dedim aslında. Birazcık boşluk olsun olur diye düşünmüştüm. PL6 diyelim. Gerçi o yükseklikle alakalı. PL6 diyeyim. Şöyle tekrar bakayım. Evet. Boşluğum oluştu. Şu an sayfamı bir daha yenileyim. Tamam. Şimdi şu yazılarıma vesaire de birazcık ufak tefek bir iki bir şey ekleyeyim. Şöyle şuradan bakayım. Şuraya ne eklemiştim? Şu class name ya da kendim yazayım. Evet, burayı da hızlı bir şekilde yazıp bu bölümü de bitireyim. Diyelim ki text'in senin 2x large olsun. Font'un semibold olsun. Bir de yazı türün senin font işte benim second 2'm ol diyelim. Tamam. Buraya gelelim aynı şekilde. Diyelim ki class name text'in senin sm olsun ve text'in gray 600 olsun. Birazcık az gözük. Tamam. Evet, banner alanımız da bu şekilde oldu. Şimdi ben bu resmin yerine diğer birkaç tane de dediğim gibi resim ayarlamıştım. Hemen şöyle bir resim değişikliğine bir bakayım. Hangisi daha güzel durursa onu kullanacağım. Burada kahve çekirdekleri var. Şuradaki bir iki tane bir şey okunmadı. Aslında güzel olabilirdi. Ama işte kahvelerden dolayı birazcık olmadı. H3'e bakayım bir de. H3'te de şöyle birkaç tane çizgim var anlamsız şekilde. Bunları kullandım. Başka 3 tane resim vardı sanırım. Bir emin olayım. Evet, 3 tane. Şu an için en mantıklısı 1 ya da 3 gibi duruyor. Ben burada 1'i kullanmak istiyorum. Evet, birde de aslında pek bir şey yok. Sadece bir arka plan rengi var. Normalde burada köşelerde vesaire bir şeyler de var da onları tam almamış sanırım. Yani daha doğrusu ekranın boyutundan dolayı tam gözükmüyor. Şöyle birazcık küçülttüğüm zaman bir şeyler geliyor gördüğümüz gibi. Ama diğer türlü çok bir şey gözükmüyor. Şöyleyken değerlendireyim bir de 3'e bakayım şöyle. Hangisi daha güzel? Tamam, bir güzel. Bir kalsın bende. Evet, bu şekilde yaptım tasarımımı. Şimdi artık alt tarafa yeni bir menüyle ne yapacağız? Devam edeceğiz. Şimdi bunun altına bir tane böyle resim alanı eklemek istiyorum. Üstünde işte Google Play, sonra Android buton,
işte şuradan uygulamamızı indirebilirsiniz şeklinde bir şey ekleyeceğim. Daha sonra da footer'ı ekleyip projemizi bitirmiş olacağız. Şimdi ilk olarak şöyle geleyim. Yeni bir sayfa oluşturarak başlayayım. Diyeceğim ki komponentlerin içine geliyorum. Diyeceğim ki sayfamın ismi Play, dosyamın ismi Play Store olsun. Şu şekilde oluşturalım. Virgül attım yanlışlıkla. Şöyle sileyim. Sonra tekrar geliyorum. Play Store .tsx. Sonra rfce diyeceğim. Şu şekilde yapıştıracağım. Sonrasında projemi oluştururken ben şey kullanacağım. Şu diğer tarafta kullanmış olduğum Hero Banner'daki şu ilk satırı şöyle gelip aynı şekilde kullanacağım. Divimi vesaire tekrar uzun uzun yazmakla hiç uğraşmayayım. Direkt şunu şu şekilde yazayım. Sonra diyeceğim ki bunu ekstra olarak resmimi değiştirmem gerekiyor. Tabii ki birazcık şu an uygulayacağım alan birazcık küçük olduğu için buna muhakkak bir padding vermek istiyorum. Sonrasında resmimi değiştireyim. Bunun için kullanacağım resimler 3 tane resim ayarlamışım. Onlardan birini kullanacağım. Şöyle bakalım. Public'in içinde images, Beans'lar. Diyeceğim ki burada Beans 1.jpeg. Evet. Şimdi gelelim bunu page sayfasına yine aynı şekilde ekleyelim. Banner'ın altına ekleyeceğim. Servisler yine şu an için dursun. Daha sonra onu sileceğim zaten. Play Store. Tamam. Şöyle gelip bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu şekilde bir resim alanı geldi. Şimdi gelelim bunun üstünü dolduralım yine. Hemen geliyorum, burada diyeceğim ki div class name, yine container yapısı kullanacağımı söyleyeceğim. Sonra tekrar geliyorum. Div class name, yine ikilik bir alan oluştursam bana yeterli olacaktır. Grid diyeceğim. Daha sonra grid calls 1 diyeceğim ve grid md'den sonra grid calls 2 diyeceğim. Şu şekilde gridimi oluşturacağım. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane div açıyorum. Sonra şöyle bir tane daha aynı şekilde açayım. Sonra buna bir tane aus vererek başlayabilirim. Data.aus eşittir. Yine fade up olsun bunlar da. Daha sonra duruma göre değiştiririz istersek. Fade up. Evet. Ne sıkıntısı oldu? Şurada eşittir yok. Tamam. Daha sonra buna aynı şekilde bir duration vesaire ekleyelim. Duration'ın kodu neydi? Şöyle şuradan bakayım olmazsa. Kendim yazayım, göremedim. Diyeceğim ki data aus duration, şöyle diyelim. Bunu da ekleyelim. Ve buraya da diyelim ki şu an için 200 diyelim. Daha sonra bunu değiştiririz duruma göre. Tamam. Şimdi ben buraya bir tane ilk başta bir H1 ekleyerek başlayayım. Ve H1'de de diyelim ki cafe is available for Android and iOS diyelim. Android ya da işte Apple uygulamamızı indirebilirsiniz şeklinde bir yazı yazmış olalım. Sonrasında bu H1'in altına hemen bir resim ekleyerek devam edeceğim. Resimleri ikisini yan yana eklemek istediğim için tekrar yeniden bir div yazıyorum. Ve diyeceğim ki flex. Ve flex wrap diyelim. Sonra justify center diyelim. Ve item center diyelim. Bu şekilde olsun. Sonra tekrar geleyim içine. Hemen bir image ekleyerek başlayayım. Diyeceğim ki image, next link'teki image. Daha sonra şöyle kapatalım. Control Space'in de bir alt olması gerekiyor. Yine Control Space SRC. Resmimin tam olarak yerini söyleyeceğim. Diyeceğim ki images'ın içindeki app store.png diyeceğim. Sonra tekrar bir boşluk.
Tekrar bir Ctrl Space ve Width ve High'de söylemem gerekiyor. Bunlara şöyle 120'ye Heigh'ine şöyle yapalım. Şuna 150 diyeyim. Şuna 120 diyeyim. Sanırım resmin boyutları böyle bir şey olması gerekiyor. O yüzden dolayı ortalama bir şey yazdım. Evet. Bu resim dikey bir resim olduğu için, yani yatay bir resim olduğu için bu yüzden bu şekilde ne yapıyoruz söylüyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi aynı şekilde bana bir image alanı daha lazım. Aslında bunlara bir link alanı vesaire de eklemek mantıklı olabilirdi. Şöyle ikisini yan yana ekliyorum. Bir class vesaire bir şey yazmayacağım. O yüzden dolayı bir A ya da link yazmıyorum. Hemen şöyle tekrar gelip diyelim ki play store. Tamam. Şunun ikisini şu şekilde yerleştirdik. Şimdi şuraya da bir yazı yazmışız ama bu yazımızda hiç okunmuyor. Hemen buna bir de class name ekleyelim. Diyelim ki senin yazın öncelikle 2x large olsun. Sonra fontun light olsun. Pardon. Text'in light olsun. Benim rengim light olsun. Sonra fontun semi bold olsun. MD'de text'in 3x large olsun. LG'de text'in 4x large olsun. Bir de padding left ekleyebilirim şöyle. Tamam. Bakalım şu şekilde oldu. Bir de buna hemen bir font muhakkak ekleyelim ki güzel dursun. Pacifico burada güzel durur mu? Okunaklı olmadı. Font başka ne var? Second 3'ü hiç kullanmadık. Bir bakalım. Gibi. Ya da hiç kullanmayalım herhalde. Kullanmayacağız galiba. Second 2'ye bakalım. Tamam, iyi gibi. Sanki yazı şeylerin birazcık yine büyük olsa daha iyi gibi ya. Şöyle yapalım. Text 2x large değil. Hepsini şöyle birer beden büyüteyim. 4. Buna da 5 diyelim. Evet. Şöyle daha güzel olduğu gibi. İkisinin arasında biraz sanki fazla mesafe var gibi. O yüzden şöyle bir bakalım. Şuraya bir de margin top 4 ekleyeceğim. Tamam. Buraya kadar tamam, güzel. Şimdi şöyle sayfamı küçülteyim, bir bakalım nasıl duruyor. Şöyle. Böyleyken de böyle. Diğer şeyi aslında yazmama gerek de yok. Aslında div vesaire oluşturduk ama buraya zaten kahve fincanı geliyor. Burası aslında ikiye bölmüş olduk ve spanlarımdan bir tane, yani yarısını bu şekilde kullanmış oldum. Evet. Bence güzel oldu. Birazcık daha sanki PL 12 dersem daha güzel belki olabilir. Tamam. Diğer resimlerimde şöyle bir bakayım hangisi daha güzel olacak. Beans 2'ye bakayım şöyle bir. Yani Beans 3'e bakayım. Bu hiç okunmadı. Yani ya da şey değiştireceğim. En güzeli bu oldu gibi. Evet, bunu da bu şekilde ayarlamış olalım. Şimdi son olarak bir de footer yapıp sitemizin tasarımını bitirip sonra da sitemizi deploy edelim. Evet, şimdi footer'ımı ekleyeceğim ama footer'ımı eklerken şuradaki bir beyazlık olay güzel duruyor. Footer'da şimdi renkli olacak birazcık, hatta arka plan rengi için bir tane ben resim düşünmüştüm, hatta birkaç tane resim ayarlamıştım. O yüzden dolayı ilk ben buraya beyaz bir şeyler eklemek istiyorum. Bu ekleyeceğim alanda aynı burası gibi olsun ve burada benim yorumlarım olsun. Yani testimonials alanı ekleyelim. Şöyle yapacağım, ben bu alanın aynısını gelip kopyalayacağım. Ve kopyaladıktan sonra üzerinde birazcık değişiklik yapıp bir buraya Swiper JS ekleyeceğim. Eklemiş olduğum Swiper JS ile birlikte ben bunu sağa sola kaydırıp yorumlarımı görebileceğim. Resimler ayarladım bunun için. Projeme yükledim. Zaten siz toplu bir şekilde almışsınızdır. Şöyle person diye resimlerim var. Şu şekilde. Sonra şöyle yapacağım. Komponentler bölüme geliyorum. Tekrar diyeceğim ki burada test klasör oluşturayım. Testimonials diyelim ve tekrar yine aynı şekilde testimonials.tsx
ve testimonials nokta item nokta tsx diyelim. Şimdi bunu zaten servis dediğim gibi tasarımını yapacağımız için servisin tamamını geliyorum. Aynı şekilde bu testimonials'a kopyalıyorum. Aynı şekilde servis item'ın da tamamını gelip testimonials item'a kopyalıyorum. Şimdi gelin bunun değişikliklerini yapalım öncesinde. Şöyle şunları kapatayım. Testimonials'tan başlayayım. Şimdi buranın ismini öncelikle export ederken şu şekilde olmasını istiyorum. Şöyle. Şimdi ben normalde şu datalarımı da bu arada ayarladım aslında. Siz isterseniz şöyle bir Ctrl F ile buraların tamamını düzeltebilirsiniz. Zaten datalarım aynı aslında. Değişen bir şey yok. Sadece şu images'ta person yazıyor ya da benim GitHub hesabımdan aynı şekilde gelip verileri kopyalayabilirsiniz. Ben şu şekilde ayarladığım isimleri vesaire de düzgün bir şekilde yazmaya çalıştım. Şu şekilde yazacağım. Bir de delaylarımı ayarladım. 100, 600, 700 yine aynı yapı aslında. Bir değişiklik yok. Buranın ismini de testimonials data olarak değiştireyim. Yapım bu şekilde. Sonra şöyle bakıyorum. Başka burada ne var? Servis item yazıyor. Burada bizim normalde ne yazacak? Testimonials item yazacak. Hemen bunların öncelikle isimleri düzelterek başlayayım. Diyeyim ki testimonial item prop. Şu testimonial'ı şuradan şöyle kopyalayayım. Şöyle şuraya yapıştırayım. Şuradaki şu ismi düzeltelim. Sonra bunun dışında başka şurayı düzeltelim. Daha doğrusu testimonial item şöyle düzeltelim. Tamam. Sonra geleyim burada service item'ı sileyim. Burası artık testimonial item şeklinde değil. Service data değil. Artık burası testimonial data diyelim. Hatta şunların isimlerini de düzeltmek gerekir. Aslında testimon diyelim. Ve isimlerini testimon olarak güncelleyelim. Buraya kadar tamam. Şimdi atladığımız bir şeyler muhakkak vardır diye düşünüyorum. Ama şöyle bir page öncesinde ekleyeyim. Atladığım yerleri göreyim. Sonra da düzeltmelere başlayalım. Testimonials'ımı şu şekilde ekliyorum. Evet, kesin bir iki tane kütüphane atlamışımdır diyeceğim ama atlamışım. Şunu şeyini eklememişsin sen diyor. Şöyle gelip bir bakalım. Ctrl Space yapalım. Enter atayım. Şöyle ekledim zannediyorum ama eklenmemiş. Tamam. Buraya geldi. Şeylerin bu şekilde geldi gördüğümüz gibi. Şimdi şöyle yapalım hemen. Şu page'deki şu servisi sileyim. Sadece tek bir alan kalsın. Şu üstteki yazıyı değiştireyim hemen. Şöyle çıkayım. Burası artık testimonials yazsın ya da başka bir şey de customers işte mesaj vesaire bir şeyler de yazılabilir. Neyse bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi ben buraya Swiper.js'den şunlardan birini eklemek istiyorum. Bunlardan herhangi birine tıklayıp React derseniz zaten şu şekilde açılacaktır. Şöyle app.jsx'ine bakayım. Şimdi bizim bu aslında bakacak olursanız Swiper.js'ye sadece tek değiştirdikleri kısım şura. Geriye kalan tüm yapı aynı. Bazen bir iki tane işte ekstra modül vesaire ekleniyor. Onların da yine aynı şekilde yani buradaki tüm sayfadakiler aslında aynı mantıkla çalışıyor. Zaten bir yükleme işlemi vesaire yapmayacağız. Ben özellikle responsive olmasını istediğim için buradan şu responsive breakpoints'a tıkladım ve bunu kullanacağım. Şimdi şöyle bakalım. Şuna şöyle kopyaladım. Testimonials'ımın en üstüne geleyim. Şunu yapıştırayım. Sonra şurada şunlar var. Pagination vesaire. Bunları ekleyeyim. Sonra şunu ekleyeceğim. Tamam. Onun dışında başka şurada datalarım var. Şimdi bu datalarımı burada döndürmek istiyorum. Şuradan şöyle swiper şuraya kadarki olan bölümü geldim. Kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Sonra bu swiper'ı öncesinde bir bitireyim. Şöyle şunu kapatayım. Şurada bitireyim swiper'ımı. Tamam. Şu an için bir hata yok. Sonra bir tane swiper slide'la bunları ne yapacağız? Sarmanlayacağız. Şöyle geleyim içine. Şöyle geldim. Yine bitişi içinde şunu kullanacağım. Testimonial item. Tamam. Buraya kadar tamam. Şöyle gelip bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet bir şeyler geldi. Evet kayma mayma var ama tek bir tane geldi.
Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi burada normalde slide pair vesaire bir şeyler var ama bir de burada grid yapısı var. Grid yapısı birazcık bizi burada zorluyor. O yüzden şuradaki şu grid yapısını sileceğim ve sondan bir tane de div'i uçuracağım. Şu şekilde baktığımızda bir sorun yok. Tamam. Şimdi gelelim buranın tasarımına. Normalde şurada bir tane slider tarzı bir şey var. Yani şundan var aslında. Ama renklerinden dolayı çalışmıyor. Şimdi biz normalde yani çalışıyor da gözükmüyor. Şimdi normalde şöyle bunlar eğer aynı sayfada değil farklı sayfalarda oluyorsaydı bir sıkıntı olmayacaktı. Ya buraya farklı bir eklenti kullanacağız ya da ne yapacağız? Şuradaki şu işte My Sweeper'ı birazcık güncelleyeceğiz. Yani bu klasa göre bir şeyler yazmamız gerekecek ama o da birazcık uğraştıracak gibi. O yüzden hiç o topa girmeyeceğim. Ben direkt ne yapacağım? Şuradaki arka plan rengini değiştireceğim ve bunun üzerinde okunaklı olacak. Zaten fotoğraflarım da tam olarak şu an güzel durmuyor. Bunların üzerinde de birazcık çalışmamız gerekiyor. Hemen testimonial item'a geldim. Şöyle birazcık çalışalım üstünde. Şimdi normalde BG White diyor. Ben peki BG White değil de BG primary desem şöyle bakalım. Ben şimdi birazcık daha hızlı çalışabilmek için şu banner'ı şöyle bunun aşağısına alayım. Sürekli in kalk yapmayalım yani o yüzden. Tamam. Sonra orayı sileriz yine. Şu an okunuyor. Bir sıkıntı yok. Üzerine geldiğimiz zaman beyaz oluyor. Güzel olmuyor o yüzden dolayı. Bunu birazcık şöyle oynayalım. Diyelim ki BG primary ama opacity senin 45 olsun. Birazcık böyle şey gözüksün. Pek bir şey olmadı gibi. Ya da neyse hiç opacity vesaire eklemeyelim biz buna. Üzerine geldiğimiz zaman yine BG primary olsun yani hoverlık bir şey olmasın aslında burada. Gerek yok bence. Hatta kaldırabiliriz bunu. Şöyle yapalım. Tamam. Sadece resim oynasın ve yazılar rengi vesaire zaten değişiyor. Şimdi bunu yazılar rengini öncelikle bir değiştirelim. Burada group power text gray vesaire diyor. Biz bunları light olarak yapalım artık. Text light diyelim. Ve buradaki rengimizi de hover olduğu zaman da text white olsun diyelim. Ya da tam tersini de yapabiliriz aslında. Şunun için de yine aynı şekilde şuraya kadar böyle kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Tamam. Pek renklerden dolayı aslında white'da pek bir şey belli olmuyor aslında ama olsun sıkıntı yok. Buraya aslında gradient de ekleyebiliriz. Yani BG'sine gradient tarzı bir şey de ekleyebiliriz. Şöyle deneyelim olmazsa bir silelim. Diyelim ki gradient BG gradient to be daha sonra from primary desek şöyle nasıl olacak? Evet şöyle oldu. From primary to diyelim ki brand dark diyelim mesela. Evet birazcık daha sanki güzel oldu gibi. To dark'tan sonra şöyle buna bir de renk verelim. Bu birazcık az olsun. 45 diyelim. Fazla olsun vazgeçtim. Şöyle yapalım. 75 diyelim. Tamam. Şu an daha güzel oldu. Şimdi resimlerimiz buraya sığmıyor. Resimlerimizi sığdıralım. Şimdi ben buraya zaten bir boyut vermişim. Bu boyutu öncelikle birazcık büyüteyim. Pardon bu V boyutu. Şurada bir H var. Bu H'ı bir yükseltelim. Şöyle diyelim ki 80 diyelim. Uzasın. Tamam. Şu translate ile ilgili şu bir alanımız vardı. Bunu aradan kaldır. Buraya bir padding 6 ekleyelim. Sonra rounded full diyelim. Resimler yuvarlak olsun. Tamam. Güzel. Tabi aradaki boşluğu ben birazcık fazla abarttım. 80 değil burayı birazcık daha düşürürsem 64 diyelim. Daha da düşürelim. 52 diyeyim. Tamam. Şu şekilde güzel bir slider'ımız oldu.
Onun dışında başka buraya bir şey eklemeye gerek var mı? Testimonials. Şöyle genel olarak bir bakayım. Üzerine geldiğim zaman resimlerim vesaire büyüyor. Bence yeterli gibi. Ya da şuradaki şu rengi ikisinde de okunabilecek bir güzel bir renk seçip yapabiliriz. Yani ikisinde gözükecek bir renk yapabiliriz. Aslında burada gözüküyor yani az çok belli. Ee, Şimdi artık burası da oldu. Footer kısmına geçelim. Evet, şimdi footer alanına geçelim. Footer alanına geçmeden önce yine bir hatamız var. Şurada ben yine key vermemişim. Bu key'imi vereyim, sıkıntı olmasın. Testimonials. Şöyle bakıyorum. Testimonials. Şöyle nerede döndürdük biz bunları? Şurada bir yerde döndürdük. Biz key'i normalde buna verdik. Buna değil. Şuna taşıdığım zaman bir sorun kalmayacaktır. Burası tamam. Şimdi geliyorum komponent bölümüne. Hemen bir footer yazı oluşturarak başlayacağım. Footer klasörümün ismi ve içine de footer.tsx diyerek bir dosya oluşturayım. Sonra rfce diyeyim. Sonra navbarımda benim şurada bir yerde şöyle menüm vardı. Bu menüyü aynı şekilde gelip kopyalayayım. Tamam. Hemen bunu görmek için aynı zamanda artık ne yapacağız? Şeye gelip ekleyeceğiz. Hero nerede? App'in içindeki site, page ve buraya gelip diyeceğim ki footer. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım tasarımımıza ne oldu ne bitti. Şuraya geldi. Şunu kullanmayacağız, şu premium kafe, yani iki tane banner olmayacak zaten. Bu şu şekilde. Tamam. Footer'ımızı hemen tasarlamaya başlayalım. Şimdi ben footer'ımda bir arka plan resmi vesaire istiyorum. O yüzden dolayı yine şu diğer taraflardan birazcık kopya çekeceğim. Mesela şu alandan, banner'dan bir kopya çekeyim. Şimdi şu banner'ımın şu en üst taraftaki yine şu div'i benim aynı şekilde gelsin. Şöyle div. Evet, şundan olsun. Tamam. Sonra burada resimlerimi söyleyeceğim. Hangi resmi kullanabilirim? Şöyle bir bakayım. Burada F'ler sanırım footer içindi. Öyle hatırlıyorum. Şöyle F1 diyeceğim. Evet, şöyle bir bakıyorum. Evet, bu resimler olması lazım footer için. Şimdi biz buraya yine aynı şekilde bir yükseklik vesaire vererek gideceğiz ve footer'ımızı tasarlayacağız. Hemen şu şekilde geleyim. Bir tane div class name diyelim ve sonrasında diyelim ki bg black ya da black diyelim. Black %40. Birazcık böyle şey olsun. Koyu tonlu bir şey olsun. Yani üstüne resim kullanacağız ya, o yüzden dolayı resmin birazcık şey olsun. Üzerinde bir siyah efekt olsun, yani bir gölge olsun. Min h işte diyelim ki 400 piksel diyelim. Ya da yukarıda kaç dedik? Yukarıda bir şey demedik şu an için. Tamam. Bakalım şöyle. Evet, şu şekilde bir resmim geldi. Şu aşağı tarafta bir footer vesaire yazıyor. Üstüne yazacağız şimdi. Sıkıntı yok. Sonra şöyle tekrar bakalım. Diyelim ki div class name. Şu footer'ı şuradan bir silelim. Burada container yapısı kullanacağımı söylüyorum. Tekrar geliyorum. Diyeceğim ki div, bunun içinde yazacağım. Bu container'ım aynı zamanda grid olduğunu da söyleyelim. Ve mdd grid cos 3 bb padding button verelim ve bir de pt 5 verelim. Şu şekilde oldu. Tamam. Şimdi gelelim buraya, alanlarımızı teker teker oluşturalım. Diyelim ki div class name pg8 px4 diyelim. Sonrasında buraya bir tane a ekleyebilirim ya da bir span ya da başka bir şey ekleyebilirim. Öncesinde şöyle diyelim, coffee pub diyelim. Şöyle geldi. Şimdi buna class vesaire vereceğim için şöyle a ekleyeyim, olmazsa ve diyelim ki buna a class name, font'un semibold olsun, text 2x large, mdd text 3x large ve font'un benim
şeydeki neydi? Pacifico'dan olsun diyelim. Evet, Coffee Pub'u buraya yazdırdık yine. Onun dışında hemen bunun altına bir yazı yazdıralım. Tekrar şöyle geleyim. A'nın altına bir P ekleyeyim ve diyelim ki YouTube abone olur musun? Ya da hiç böyle şey yazmayalım. Diyelim ki Lorem. Evet, şu şekilde yapıştırayım. Tamam. Birazcık fazla uzun olmuş olabilir bu lorem. Şurasını şöyle keseyim. Tamam. Sonrasında başka ne ekleyeceğim? Ben bunun aşağısına bir iki tane link ekleyeceğim. Şöyle diyelim ki A href visit your YouTube channel diyeceğim. Sonra şöyle reklamı yapmak için ekliyorum açıkçası bunu. Yani yükleyeceğim vesaire ya, o yüzden dolayı. Ve ben buraya o yüzden YouTube linkimi gelip yazacağım. Tamam. Sonra tekrar şöyle yapalım. Kaydedelim, şöyle bir ne oldu ne bitti şöyle bir bakayım öncesinde, sonra bir class name vermem gerekebilir. Şöyle sayfam nerede? Heh, şurada. Evet, visit your YouTube channel var ama hiçbir şey belli değil. Hemen bunları birazcık düzeltelim. Şu P'ye bir class name ekleyeyim. Öncesinde diyelim ki padding top 4. Yukarıdan bir boşluk olsun. Şimdi aynı şekilde buna bir class name ekleyeyim. Şöyle diyeceğim. Burası inline blok olsun. Background'u red, işte YouTube'un renklerine uygun bir şey. 600 daha koyu mu olur? 600 olsun. Daha sonra PY2 PX4 MT5 diyeyim ve text SM diyeyim ve rounded full. Şöyle bir şey yazalım bakalım ne oldu ne durdu. Şunu şöyle küçülteyim, bir yandan bulmam zor oluyor. Evet, şu şekilde. Şimdi şöyle diyelim, bunun yazısını vesaire de hemen düzelteyim. Diyelim ki text'im white olsun. Sonra bir de font'un Poppins olsun. Bir de diyelim ki font semi bold diyelim. Evet, şu şekilde oldu. Birazcık da border ekleyeyim ben buna. Diyelim ki border 2. Tamam. Border rengini de söyleyelim biz buna. Siyahımsı bir renk istiyorum ben border'da. YouTube'da herhalde öyleydi. Border black diyelim. Şöyle bakalım. Evet, black saçma durdu. Border 2 beyaz, tamam. Tekstimin boyutu ile ilgili bir şey söylemiş miydim? Text SM demişim ama LG diyeceğim. Daha büyük olsun ya da SM olsun. Tamam. Tamam, bu şekilde kalsın. Şimdi şuradaki şu BG'den dolayı pek fazla okunmuyor. Şunu şöyle 60 yapsam daha da koyu olur. Şu yazım bu sefer hiç okunmadı. Bu yazıma olmazsa bir renk verelim. Diyelim ki BG class text light diyelim. Coffee Pub. Buna da light diyelim. Evet, şu şekilde olsun. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi yan tarafına geçelim. İkinci footer links bölümüne geçelim hemen. Şöyle tekrar bakalım. Container şuradan şöyle küçülteyim. Tekrar bir div daha açacağım. Diyeceğim ki arkadaşım div class name call span ikilik bir alanım olsun burada. Ya da böyle mi yapsak? Öyle diyelim, aynen. Call span 2 diyelim. Şöyle içine bir şey yazalım bakalım nereye geliyor nereye gidiyor. Evet, şuraya geliyor. Tamam. Call span 2.
Tekrar diyelim ki sen grid ol yine ve grid post 2 olsun senin de içinde. MD'de PL 10 diyeyim ve SM'de grid post 3 diyelim. Evet, şu şekilde tanımlayalım. Tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki div class name py8 px4 diyelim. Bu birinci alanımız olsun. Burada bir h1 yazalım başlık için ve başlığımızda important links diyelim. Önemli linkler. Buraya kadar tamam. Hemen burada tekrar geliyorum, bir ul yazacağım ve bu ulun içinde de benim li'lerim olacak. Yani yukarıda yazmış olduğum space x değil de y ekseninde boşluk olsun. Tamam. Yukarıda yazmış olduğum menüleri ne yapacağım? Burada getireceğim. Şöyle yukarıdaki ismi menüydü, öyle hatırlıyorum. Menü nokta menü müydü? Evet, menü nokta map, sonra parantez açacağım. Şöyle tekrar parantez açacağım. Diyeceğim ki data ve index, şuradan şöyle ve bir tane normal parantez, bunun içine bir tasarım yapacağım. Diyeceğim ki li'nin class name'i değil de ilk key'ini verelim. Diyelim ki key'in senin index olsun. Şöyle ve daha sonra da burada verilerimi getirmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Diyelim ki data nokta işte name, hangisi gelecek? Name gelecek. Evet, şu şekilde geldi. Şöyle yapalım. Şimdi bizim data linkimiz de var madem. Şuraya bir a ekleyebilirim. A href diyelim. Ya da link to vesaire de kullanabiliriz. Ama class filan da vereceğiz. Hiç uğraşmayalım. Şu an burada direkt bu şekilde gidelim. Şöyle yapalım. Süslü parantez. Şöyle datamın içindeki link şeklinde söyleyelim. Bunlar tamam. Şimdi gelelim bunların tasarımını ufaktan yapmaya. Şu H1 ile başlayalım hemen. Diyelim ki class name, text'in senin x large olsun. Font'un semibold olsun. Tamam. Bir de text'in white olsun. Buraya kadar tamam. Sonra şuna şöyle bir mt4 eklesem, şunların aralarındaki boşluklar için güzel. Şimdi gelelim bu a'nın klasına hemen. A class name. Diyelim ki inline block olsan yine. Sonrasında text'in light olsun. Üzerine geldiğimiz zaman da rengini değiştirmeyelim ama senin scale'ini şöyle az bir şey büyütelim ve yumuşak bir geçiş olsun ve aynı zamanda daha da yumuşatmak için bir de duration ekleyerek seni tetikleyelim. Evet, şöyle güzel. Burası tamam. Başka şöyle yapalım. Bu alandan bir tane daha gelip kopyalayayım. Aynı şekilde yan yana iki tane alan olsun. Zaten tek menümüz var bizim. Şöyle important link, sadece başlığını değiştirelim. Diyelim ki işte nerede? Quick links diyelim. Aynı olmasın sadece. Tamam. Başka üçüncü tarafa da adresler bölümümüzü ekleyelim. Yani benim burada adresim olsun. LinkedIn hesabım, Instagram hesabım, Facebook hesabım. Bunların logolarını vesaire ekleyelim. Şunu da şöyle direkt küçülteyim. Tamam. Hemen burada geliyorum. Bir tane div. Yine class name. Şöyle. py8 vermiştik zaten. px4 diyeceğim. Call span 2 diyelim. İkilik bir alan. Ve diyelim ki sm call auto diyelim. Sonra diyelim ki h1 H1'de burada adres yazsın.
Hemen bunun dizaynını yapalım. Class name diyelim. Text'in aslında bu diğer taraflardan kopyalamak daha mantıklı olur. Hepsinin aynı olsun. Evet, şurayı tekrar düzeltelim. Tamam. Bu da tamam. Hemen tekrar altına geliyorum. Şöyle bakalım. Şu H1'den sonra geleyim burada div açayım bir tane. Ne yapacaksam bunun içinde söyleyeyim. Diyelim ki bu divde işte bir tane P olsun. İçinde işte adres yazsın. Diyelim ki Turkey İstanbul, bu şekilde olsun. Şuna bir class name diyelim ve mt4 diyeyim. Tamam. Bunun rengini vesaire şurada bir toplu renk verelim. Duruma göre bakarız. Text light diyelim. Tamam. Onun dışında adresi söyledik. Bir tane P açayım. Telefon numarası ekleyelim. Evet, şu şekilde bir telefon numarası. Bunu da hatta bir ya da şöyle desek space y ekseninde 4 desem yer mi? Tamam. Sonra bunun aşağısına tekrar bir tane daha div açayım. Burada da sosyal medya ikonlarımı vesaire ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki bu sosyal medya ikonları yan yana olacak. Flex, Item Center, Gap 3, MT 6 diyelim. Tamam. Şöyle geldim. Tekrar A. Diyeceğim ki href. Buraya ben bir link vereceğim. Şöyle hemen bir bulayım. Aynı zamanda. Şöyle buraya YouTube linkini vererek yine aynı şekilde başlayayım. YouTube linkine diyeceğim ki tamam, okey, bunu verdik. Bir ikon kullanacağım. Şöyle diyeceğim ki fa YouTube. Şöyle bir ikonu var bunun. Bunu kullanalım. Sonrasında bir class name ekleyelim. Text'i 3x large olsun. Sonra duration olsun. Tamam. Şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet. Renk vesaire verebiliriz ya da başka ne verebiliriz? Ben YouTube'un rengini vereceğim. Diyeceğim ki text red, şöyle 600-700 bir şey söyleyelim. Tamam. Burası tamam. Şundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Daha sonra fa YouTube değil, fa LinkedIn ekleyeceğim ben. O da mavi tonlarında bir şey olması lazım. Şöyle blue. Blue da değil aslında da. Purple da değil. Blue. Şöyle bakayım. Evet, şöyle yakın bir şey seçeceğim. Hiç yakın da değil aslında da. Tamam, neyse şu şekilde kalsın. Hemen buraya da LinkedIn hesabımı yapıştırayım ben. Bu da tamam. Başka bir de Instagram son olarak ekleyeceğim ve footer'ımı bitirmiş olacağım. Instagram. Onu da şöyle bulayım hemen. Evet, şunu da şöyle ekliyorum. Evet, ben bunların renklerini beyaz yapayım. Bunlara bir renk bulmak bayağı zor oluyor. Text light diyeceğim. Hatta text light dedikten sonra bunlara bir de hover özelliği vereyim direkt ben. Sonra şöyle diyelim ki hover text ya da hover scale 110 diyelim.
Tamam. Bunlara hepsini aynı şekilde bundan ekleyeyim. Evet, şu şekilde bunlar da tamam. Evet, şimdi projemizi canlıya alacağız. Yani projemizi yayınlayacağız. Şimdi biz bu kodları yazarken mutlaka bir yerlerde hatalar yapmışızdır. Şimdi biz bunları ben şu an Versel'e yükleyeceğim. Hobi paketini kullanıyorum ücretsiz bir şekilde. Siz de isterseniz Versel ya da başka platformları kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağım. npm run build diyeceğim. Öncelikle tüm hatalarımı bir göreceğim. Ve bu hatalarımı giderdikten sonra tekrar GitHub'a yükleyeceğim ya da daha önce yüklemediyseniz GitHub'a yükleyeceğiz. Ve daha sonra ne yapacağız? Projemizi canlıya alacağız. Hemen diyelim npm run build. Şu şekilde yazıyorum. Birazcık bekliyorum. Projemi şöyle bir derleyecek. Bana nerede hatam varsa söyleyecek. Çoğu zaman hataları ben de bulurken ne yapıyorum? Google'a vesaire soruyorum. Bu şekilde çözüyorum. Şimdi diyor ki ikonla ilgili bir hatam var diyor. Şöyle geleyim. Şimdi ben yapmış olduğum, yani bu bizde normalde bu çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama diyor ki bize arkadaşım diyor, sen bu ikonu vesaire kullanacaksan diyor, bu şekilde kullanamazsın diyor. Sen bunu kullanacaksan normal bunu ikon gibi kullanman gerekiyormuş diyor. O yüzden gidip biz bunu bu şekilde söylüyoruz. Sonra tekrar yeniden npm run build diyeceğim. Bunun aslında bağlı olduğu yeri de bulmam lazım aslında. Neyse, zaten birazdan bize getirecektir. O yüzden sıkıntı yok. Evet, burada da yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapmıştık. Burada da yine aynı şekilde ne yapıyorum? İkonumu buna çeviriyorum. Tekrar yapalım. npm run build. Sıradaki hatamız gelsin. Evet, şurada gördüğümüz gibi bir hata var, gördüğümüz gibi. Buraya tekrar geliyorum. Şimdi biz ikonu kullanırken ne yaptık? Başına ekledik. Burada değil, diğer tarafta eklediğimiz için bunları siliyoruz. Bunu bu şekilde istiyor. Biz de tamam diyoruz. O zaman sıkıntı yok diyoruz. Bir tane daha aynı şekilde bir hatanın daha gelmesi lazım. Bir yerde daha kullandık galiba biz bunu. Çünkü iki tane şey düzelttim. Evet, burada tekrar kontrolle birlikte tıklayıp navbarımda da yerini öğrendim. Tekrar gelip burayı da aynı şekilde düzeltiyorum. Tamam. Tekrar yine npm run build. Neredeymiş diyor. Testimonial sayfasında diyor. Şöyle bir şey sen tanımlamışsın diyor. Gelelim. Evet, testimonial sayfasında sen bunu tanımlamışsın ama bu yok ya da zaten kullanmıyorsun diyor. Zaten olmaması gerekiyor burada. Bunu o yüzden ne yapıyorum? Gelip siliyorum. Tekrar geliyorum. Yine npm run. Evet, bütün hatalarımızı ne yaptık? Bu şekilde tek tek yok ettik. Onun dışında burada başka bir hata aldığınız zaman ne yapacaksınız? Google'a ya da ChatGPT'ye yazarsanız size uygun yüklemeniz gereken bazen bir paket olduğunu, bazen de işte nerede bir hatanız olduğunu söyleyecektir. Bir tek bunu sonuçta siz yapmıyorsunuz. Ben de gördüğünüz gibi kod yazarken hata yapabiliyorum. Yapmış olduğumuz bu hataları en son düzeltiyoruz. Ne yapıyoruz? Daha sonra projemizi deploy ediyoruz. Şimdi hemen ben GitHub Desktop kullanıyorum zaten. Projemi diyeceğim ki de şöyle gönderiyorum hemen GitHub hesabıma. Evet, gönderildi. Daha sonra geliyorum Versel hesabıma giriş yaptım. Project diyorum. Sonra GitHub hesabınız eğer bağlı değilse buradan GitHub hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Benim şu anki yapmış olduğum projenin ismi Cafe Pub. Import diyeceğim. Sonrasında bizim environment'ımız vesaire bir şeyimiz yok. Sadece bir frontend projesiydi. O yüzden ayarlamamız gereken başka bir şey de yok. Direkt zaten dizilimdeydi. O yüzden yine bir yapmam gereken herhangi bir şey yok. Deploy diyorum. Ortalama 1 dakika sürecektir. 1 dakika sonra bir hata olacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten biz hataları npm run build'da gördük. Evet, 1 dakika sonra tekrar videoyu başlatacağım. Evet, bir hata aldık. Bakalım hatamızın sebebi neymiş? Şöyle bakıyorum. Ağustos'la ilgili senin bir sıkıntın var diyor. Şimdi biz bu Ağustos'la ilgili sıkıntımızı çözelim. Ben projemi şöyle yeniden buradan sileceğim. Tekrar eklemeye çalışacağım. Ya da buradan direkt güncelleyebiliyoruz aslında ama ben pek güvenmiyorum açıkçası. Bir şey sanki yanlış yapıyormuşum gibi geliyor. O yüzden delete diyeyim. Öncesinde projemi bir sileyim. Şöyle. Daha sonra delete my project diyeceğim. Continue.
Hatamın sebebini daha önce karşılaştığım için biliyorum. Bu hatamla birlikte şöyle yapacağım. Diyeceğim ki şöyle bir paket var. npm. Şunu şöyle gelip kuracağım. AOS'la ilgili bir paket. Bunu da tekrar kuruyorum. Burada ne oldu? İki tane dosyam değişmiş gördüğüm kadarıyla. Tekrar projeme şey yapacağım. Şöyle bir bakayım, burada başka bir dosya vesaire bir şey var mı? Bir de şunu yapabilirsiniz diyordu. Onu da yapalım olmazsa. Dizine geleceğim. Diyeceğim ki aos.d.ts. Bu dosyanın içine de sadece şunu ekleyeceğim. Sonra projemi yeniden GitHub'a gönderip aynı şekilde deploy etmeyi deneyeceğim. Şimdi hızlıca aynı şekilde adımları yapıyorum. Hemen GitHub'a gönderiyorum. Evet, tekrar geldim. Add project tekrar Cafe Pub deploy diyerek başlatıyorum. Evet, projem başarılı bir şekilde yüklendi. Şimdi Continue Dashboard diyerek ya da şunun üstüne tıklıyorduk. Şöyle üstüne tıklayayım ya da direkt sitemi artık canlıda görebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsan abone olup aşağı tarafa bir yorum yazarsan sevinirim. Kanalımda bundan önce full stack içerikler var. Aynı zamanda bunun gibi içerikler de gelecek. Onun dışında başka bir iki tane daha içerik kafamda var şu an için. Senin de ekstra istediğin bir içerik varsa bu şekilde uzun bir videolar şeklinde aşağı tarafa yorumlar bölümüne bırakabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz.